Hocam bu akşam yine bizim her zaman olduğu gibi derinlere dalma huyumuzdan vazgeçmiyoruz ve yine ruhlar alemi diyoruz ve insanların çokça merak ettiği reenkarnasyondan bahsedelim istiyoruz bu akşam. Evet, çok merak ediliyor. Ama bizim dinimiz bu kavrama biraz mesafeli. Haliyle eğer söz edeceksek İslam dini çerçevesinde çok konuşamayacağız. En azından bazı tarikatlar olaya sempatik baksalar da, yani literatürdeki adı tenasüh olsa da, yeniden dünyaya gelme inancı içinde olan Hı hı. bir takım İslam temelli hareketler var kuşkusuz, ama Kur'an konuya net, berrak bir açıklama getirmiş değil. Bu çerçevede konuşacağımız her şeyi doğal olarak dinimiz dışındaki, hatta ben spiritüel kültür dediğim, spiritüalizm dediğim, daha çok e, eklektik, yani oradan buradan toplanmış bilgilerle inşa edilmiş bir anlayış, bir ilim üzerinden belki konuşabiliriz. Onun dışında dilerim tatmin edici bir yere varır. Amaç tatmin olmak mı? Aslında belki de hani hayatın sırrı da bu. Böyle sürekli ve mütemadiyen tatmin olmaya çalışıyoruz. Yani küçük, bir yere varmayan, saatlerle sınırlı, belki dakikalarla sınırlı. Bunu da bir kenara koyalım halimiz var. Bu konuda biraz muzdaribim. Bilgileri toplayıp eğer hayatın içine geçiremiyorsak, hayatın içinde kullanamıyorsak, yani öz itibariyle dünyaya yeniden gelmek değil, dünyaya gelsek sonra gider geri geliriz belki, o sonraki bir aşama. Hala ölüm korkusuyla ilgili, hala yaşam korkusuyla ilgili, yaşamın getirdiği korkularla ilgili mücadelelerimiz var. Ve bu mücadelelerin başında parçalanmışlığımız var. Yani kastettiğim şu, ruh ile beden birbirinden ayrılmış. Bu ayrılmayı bir türlü birleştiremiyoruz, bağdaştıramıyoruz. Bu da haliyle ciddi bir korkuya neden oluyor. Belki biraz ruhtan bahsedebiliriz. Bir de hocam bir takipçilerimiz de bununla ilgili yorumlar yapıyorlar. Bu arada Hı hı. akışta bir yandan yorumlar geliyor. Bir izleyicimiz, bir dostumuz Verda Hanım demiş ki Kur'an her an yeniden kurulan olduğuna göre belki şu an başka bakıyor muyum Ee, hocam demiş. Kur'an her an yeniden kurulmaz. Kur'an'ı okuyan Hı her hı. an yenilenir. Hatta zamandan münezzeh yer alan, zamana bizi mahkum etmiştir gibi bir kavram üzerinden bu konuyu açabiliriz. Eğer zaman algımız, zaman bizim bilincimizi gösterir, bilinç uzam ve ritim içerisinde kendini görür. Bu çerçevede baktığımızda kişi Hı hı. kendini ancak zaman denilen bir mefhum üzerinden onaylar. Kişi kendini onaylayamazsa zamana, akışa, harekete dahil değil demektir. Bu çerçevede kişi devingen bir ruha sahipse, yani bilincini geliştirebiliyor, bilincinin farkındaysa, bu kimliği oluşturabiliyorsa, kuşkusuz okuduğu şeyi yeniden anlamlandırabilir. Ne demek istiyorum? Okunan şey değişmez, o sizin gelişiminize bağlı olarak açılır. Aynı sembolizm tarifi yapar gibi oldu. Kuşkusuz tüm kutsal metinler, kutsal kitaplar, ilahi metinler katmanlıdır. Kişinin gelişimine, bilinç seviyesine, farkındalığına, tekamülüne bağlı olarak kitap başka türlü konuşur derler. Kitap değişmez. Kastettiği de odur hanımefendinin, Verda Hanım'ın. Biz Hı sadece hı. algıyı düzeltmeye çalışıyoruz. Nesnede, kitapta, yazıda, e, gelende bir değişiklik olmaz. Buraya çok takılıyor insanlar. O bakımdan bir küçük düzeltme gereği duyuyorum. Bizim yorumumuz, dışarıya çıkmayan yorumdan bahsediyoruz. Eğer kutsal metinler herkesçe yorumlanırsa binlerce farklı kitap haline dönüşür. Esas olan kabuldür, durur ama katmanlıdır. Sizin gelişiminize bağlı olarak, sizin ihtiyacınıza bağlı olarak. Yani ihtiyacı belirleyen bilinçtir arkadaşlar. Bilinç durumumuz değiştikçe ihtiyaçlarımız değişir. İhtiyaca binaen de aslında bu kitapta varmış deriz. Yani vardır aslında, bakarız görmeyiz. Ama biz Hı hı. geliştikçe gelişen zihin, gelişen bilinç, gelişen
farkındalık, bu da burada zaten varmış şeklinde dönüşür. Evet, bu konuda hak veriyorum. Kişinin tekamülüne, gelişimine, farkındalığına, zindeliğine, bilincine, bilincin farkındalığına, nesne ruh ilişkisini kurabilmesine, kendisiyle bütünleşmesine, o yabancılıktan kurtulmasına bağlı olarak kutsal metinler dilini değiştirebilir. Öyle diyelim. Bu ruh kavramı üzerinden gireceğiz konuya da hani birçok kesimin gayb alemi dediği, e, bazılarımızın ruhlar alemi dediğimiz alem aslında nasıl bir kapı açıyor insanda? Yani o kapıdan nasıl bir yere geçiliyorun Evet. Geçen merakı var ne insanın mesela, içinde. değil mi? Zaman zaman şu da tartışılıyor. Yani Evet. biz ölünce bilincimizin oraya geçmediğinden bahsediliyor. Hani beden geçmiyor, akıl da geçmiyorsa ne geçiyor ya? Bu büyük tartışmalardan bir tanesi. Evet, bilinç, yani bugün kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız aklımızın öbür tarafa geçmediğiyle ilgili bir durum var. Oraya geçecek olan ne? Bu insanı en çok korkutan şey. Hadi karkası burada bırakıyoruz, bedeni burada bırakıyoruz ama en azından burada biriktirdiğimiz, ne biriktirdiysek bunu öbür tarafa götürüyoruz. Yüksek izlenimi içindeyiz. Yani kutsal metinlerin birçoğu aslında burada bir şeyleri biriktirdiğimiz yönünde bir telkinde bulunuyor ve o biriktirdiğimiz şeyi sanki öbür tarafa götürecekmişiz izlenimi var. Bu güçlü bir izlenim ve insanları öbür dünya ile olan münasebetini de güçlendiriyor. Hatta kutsal metinlerin birçoğu bu e, bağı cezalandırma ve mükafatlandırma şekline de evirmiştir. Bu çerçevede baktığımızda da öbür dünya, ki bu imanın şartlarından biridir. Bir öbür dünya gerçeğini, hayatın bir başka şekilde devam edeceği gerçeğini kabul etmeyi gerektirir. Bu çerçevede oraya götüreceğimiz şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bunu çok duyuyorsunuz benden ama bunun ne olduğuyla ilgili bir fikriniz var mı yok mu? Bu konuda da endişeliyim. Şöyle endişeliyim, bir an evvel fikriniz olsun. Olmuyorsa bu bir kayıp anlamında söylüyorum. Çok konuşulmayan bir konu olması hasebiyle de beni çok üzüyor. Şimdi biz öyle zannediyoruz ki bu kutsal metinlerin, kutsal kitapların başta tabi olduğumuz dinin düsturlarını yerine getiriyoruz kuşkusuz ama o düsturlar içerisinde temel bir unsur var. Hı Ahlak hı. diyoruz ona. Ahlaki, adına da sonra yasa dediğimiz, sonra şeriat dediğimiz, kural dediğimiz bir sosyal yaşantı var. Bakın dikkat, sosyal. Yani bir tutum geliştirme var. Bir başkası üzerinden, bir başkasına karşı, kendimize değil, bir tutum geliştirme var. Bu tutum toplumu da bir arada tutan, toplumu da saygın hale getiren veya kurallarla bağlayan veya bir başkasının özgürlük alanına, yaşam alanına müdahale etmeyen, ki müdahale etmeye başladığın anda senin özgürlüğünün elinden alınacağı bir takım kuralları ilkokuldan beri okuruz. Dikkat! Dışarıya oynanan, dışarıya yönelik, sosyal bir başkası üzerinden kurgulanmış bir hayattan söz ediyorum. Bunu öbür dünyaya nasıl götürürüz sizce? Hiç düşündünüz mü bunu? Bunu götüremiyoruz. Çünkü bunu dışarıda birini oynuyoruz. Yine dünyada birini oynuyoruz. Burada öğreneceğimiz şeyler tabii ki bir başkası üzerinden bize reflekte olan, yansıyan huylar, güzel huylar, güzel davranışlar olabilir. Bunlardan da hoşnut olabiliriz. Ne iyi adammış, ne iyi kadınmış, ne tatlı bir çocukmuş noktasına gelir. Yani bizde bir duygusal karşılığı var. Buna lütfen ehemmiyet gösterin. Yani ahlak aslında dışarıdan bize giren, içimizde bir duygu durumu yaratan olaydır. Ahlak eğer içeride kendini inşa etmeye başlıyorsa erdeme dönüşür. Erdemli bilinç öbür dünyaya gider arkadaşlar. Yani dışarıya oynanmayan, dışarıyla ilgilenmeyen, kendini adil hisseden, kendini cesur hisseden, kendini onlarca erdem içerisinde kendisinde o erdemi gören, yani ahlakı kendisinde gören kişi bir bilinç seviyesine yükselir. Haliyle öbür dünyaya burada ne yedim, burada ne içtim, burada ne yattım, burada ne olduğu götürmeyiz. Bunun öbür dünyayla, bırakın bu dünyayla da bir ilişkisi yoktur. Bunlar memeli refleksleridir. Haliyle insan olmak, erdemli olmakla eşdeğerdir. Erdemli olmak bizde uzak bir kavram gibi duruyor. Yani kamil insan.
Nasıl kamil olacağız? Ya insan olmak kamil olmak. Haliyle direkt ölüm ve ruhla ilgili bir kavramdır. Erdem, bunu benden çok sık duyuyorsunuz. Erdem ahlakın özümsenmiş. Yani şöyle diyelim basit anlamda aldığımız bilginin bilgeliğe dönüşmüş versiyonudur. Kullanılabilir versiyonudur. Yani adalet dışarıdadır mesela. Adaletin bizdeki karşılığı nedir? Vicdan. Vicdanın yoksa istediğin kadar adil davran. Kanunlar, hükümler çerçevesinde yargıda bulunabilirsin. Bunun gibi bir şey. Siz eğer dışarıda öğrendiklerinizi içeride bir malzeme haline dönüştüremezseniz öbür tarafa hiçbir şey götüremezsiniz. İşte reenkarnasyon fikri de buradan gelir. Burada bu sınavı aşamayan, geçemeyen, bu pagan dönemlerden, ilkel dönem, primitif dönemlerden günümüze gelen bir anlayış. Burada sınıfı geçemeyenin, burada oluşturamadığı bilinci öbür tarafa götüremeyen bireyin tekrar dünyaya geleceği fikridir ki spiritüel kültür bu şöyle planlar ya da konuya şöyle değinir. Ruh göçtükten sonra kendisiyle yüzleşir ve bu yüzleşme bir hesaplaşmadır aynı zamanda. Yine kutsal metinlerin birçoğunda bu hesaplaşma ceza ve mükafat şeklinde gözükür. Bazen yazgı şeklinde gözükür. Bazen sağ ve sol, bazen ön ve arka melekeler şeklinde kendine. Yani not tutanlar, günü notlayanlar, yazanlar, çizenler anlamında kodlanmıştır. Siz bu hesaplaşmayı kendinize yaparsınız ve galiba başaramadım, olmadı, bir daha gitmem lazım, bu vazifemi yerine getiremedim deyip orada bir erk alıp, bir inisiyatif alıp öyle diyelim. Çünkü insan teoriler arasında kuşkusuz o büyük yüce aklın bir parçasıdır teorisi, ideali üzerinden resmedilirse ki Hanif dinler böyle bakar. Bu çerçevede erkini eline alır, inisiyatif koyar ve ben bu sınıfı geçemedim. Tekrar şu koşullarda, şu plan ve şu yazgı ve şu kader içerisinde tekrar dünyaya gelmeliyim der. Bu çerçevede baktığımızda reenkarnasyon bizim dini kültürümüze mesafeli ancak varlığı yokluğu tartışılan ama arayışıyla devam eden öyle diyelim. Bunu sembolik algılamakta fayda var. Lütfen Minik bir tabii. giriş yapabilir Lütfen, miyim lütfen. buraya hocam? Bir parantez açabilir miyim? Bunda hani dinimizde yeri yok deniliyor bununla ilgili. Reenkarnasyon başlığı altında. Ama tasavvufla ilgilenen ciddi bir kesim var ve onun bu tarafa yakın olduğunu görüyorum ben. Şöyle, e, Böyle de bir durum var değil mi hocam? tehlikeli yerlere giriyorsun. Şimdi İslam dini Hı hı. batın bir din değildir. Denge dinidir. Yani ruhla bedeni dengede tutabilmenin yollarını arar. Haliyle mistik bir yanı yoktur. Batın bir yanı yoktur. Bugün adına tasavvuf dediğimiz batın gelenekler İslam ana hattı tarafından kabul görmez. Saygı görmez. Haliyle bu boyutuyla şöyle bir yere gidebilir konu. Ya bu gelenek kadim bir Hint geleneği, bir uzak doğu geleneği, bir Moğol geleneği, bir ezoterik gelenek noktasına gelir. İslam dinine sonradan bir mistizm girmiştir şekline dönüşebilir. Bunlar büyük büyük kocaman kocaman cümlelerdir. Haliyle bu küçük kendimizce konuşmaya çalıştığımız platformda bunlara girmek çok zor. Kuşkusuz bu konuda çaba sarf eden, duayen isimler var. Bunun hakkını vereceklerdir ama ben şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Egzoterik yani görünenle ezoterik din arasında fark vardır. Bu fark zaman zaman yerilerek yani acımasızca yerilerek bizden değilsin diyerek inşa olur. Zaman zaman da bu bir tekamül seviyesidir. Bu bir algı seviyesidir. Bu bir insanı kamildir. Bu bir ermiştir. Bu bir velidir. Bu bir nebidir. Bu bir evliyadır noktasına kadar gider. Haliyle şu iki ayrıma çok dikkat etmemiz lazım. Bence kültür ve din birbiriyle çok iç içe girmiştir bu coğrafyada. Kültür yani gelenek, yani ata, yani köken, yani nereden ve nasıl olduğu ile ilgili henüz bir fikrimizin olmadığı bir yaklaşımın
sonradan kabul edilmiş, içselleştirilmiş, evrilmiş, çevrilmiş versiyonlarını dünyanın her yerinde görürüz. Bununla ne demek istiyorum? Dünya üzerindeki 400 küsür din ve binlerce inanç hep birbirlerinden etkilenmişlerdir. Birbirinin devamı niteliğindedirler ve bir zincirdir. Bu zinciri karşılaştırmalı dinler tarihi boyutuyla baktığınızda, bunun içine bir nebze de felsefe koyduğunuzda muazzam bir yere gidebilir. Bu inancınıza, dininize zarar vermez, bilakis güçlendirir. Bu boyutuyla hani böyle ağır bir felsefeye, kanımca ağır, kuşkusuz izleyenler için belki çok basittir ama böyle ağır bir felsefeye, bir din felsefesine, bir teolojiye bu küçücük zaman içerisinde girmeyi doğru bulmuyorum. Haliyle sorduğun soruda bir açmaz var. Bu açmaza girmek istemiyorum. Bu açmazdan çoğu kişi Evet. korkuyor diyeyim hocam. Çünkü ben bununla ilgili çokça Hı-hı. insanlarla da konuşuyorum, görüşüyorum. Estağfurullah. Sizin gibi değerli hocalarımızla da konuşuyorum. Bu kaçmazdan hep böyle bir kaçınma var. Hani böyle bir bunun başlığında şu mu var hocam? Hani reenkarnasyonu kabul alıp söylemek dinden çıkma bir görüntü mü çiziyor? Bu Ya tarz şöyle bir Asya görüntü mü dinlerinin çiziyor bir acaba? yaklaşımıdır. Haliyle Hanif dinler, Sami Hı hı. dinleri boyutuyla, daha gelişmiş dinler boyutuyla baktığımızda biraz iç içe girmiştir. Şöyle diyelim, hani bizim kültürümüz Asya kültürüdür arkadaşlar. Bunu yadsıyamayız. Bunu kabul etmek zorundayız. Biz bu coğrafya, mozaik diyoruz ya, bu coğrafya hem batıdan hem doğudan hem kuzeyden hem güneyden ciddi bir konak yeridir. Bu konak kalıcı bir şey anlamında söylemiyorum. Bir uğrak yeridir. Bu uğrak yeri kültürünü, kıyafetini bırakıp gittiği bir yerdir. Bu çerçevede baktığımızda şöyle bir manzarayla karşılaşırız. Ruh göçü dediğimiz, yani enkarnasyon, reenkarnasyon, dezenkarnasyon. Bakın, dezenkarnasyon ruh göçüdür. Enkarnasyon ruhun dünyaya gelmesidir. Reenkarnasyon tekrar dünyaya gelmesidir. Bu kavram binlerce yıldır aslında Hindular, Budistler, Janistler, ismini bilmediğimiz bir sürü başka spiritüalistler tarafından yüceltilmiş. Hatta çok daha ileri giden bir boyutu da var. Ya biz fareydik, biz koyunduk, sonra insan olduk diyen versiyonları da var. Bazı versiyonları insanın tekrar gelmesi halinde. Ama buradaki mesajı çok iyi almak lazım. Bu soyut bir kavram. Yani zihnin bir tekamüle ihtiyacı olduğu, zihnin tekrar ve tekrar dünyaya gelmesi gerektiği ve bu zihnin, bedenin değil, bakın burada işte büyük sorun oluyor. Şimdi zihin konusu tasavvufta şöyle işlenir. Belki de bunun için konuya girmek istemiyorlar. Murat İrfan öldü. Allah gecinden versin. Daha işim var. Velev ki tekrar geldi. Murat İrfan olarak gelmez. Onun bilinçsel durumu bir başkası üzerinden kendini gösterebilir. Neden? Çünkü tasavvuf şöyle bakar. Biz bir damlayız. Deryaya damlarız. Haliyle deryaya damlayan bir damla o deryada hangi Murat İrfan olarak çıkacak? Keza bizim metnimizde, Kur'an'da o damlanın Allah tarafından bilindiği söylenir. Yani o Murat İrfan damlası o koca derya içerisinde Allah tarafından bilinir. Tekrar onun dünyaya gelmesi olayı aslında benim bilişsel durumumun o kolektif dediğimiz okyanusa damlamasıyla yok olması. Yani yok olması değil, yekpare olması. Yani bir damla su da sudur, okyanus da sudur. Tekrar doğacak ise ya da doğum sırasında bir ruh var ise bendeki damlanın bilgisi de onda vardır. Haliyle benim deneyimim, benim tekamülüm, benim ihtiyaçlarım bir başkası üzerinden giderilebilir der. Batın gelenek bunu söyler. Biz soyut ve somut kavramları çok rahat birbirine karıştırdığımız için soyutlama yeteneğinin aslında zihnin gelişim gösteren bir eşiği olduğu için bir toplumsal bu eşiğe sahip olmayışımlıyız. Konjonktürel konuşuyorum. Ülkem için konuşmuyorum. Ama bu gerçeği yadsıyamayız. Bu gerçek şudur. Soyut olanı somut, somut olanı soyut algılayamıyoruz. Bu çocuğun davranışı.
davranışıdır. Yani ben yıllarca Allah nerede acaba diye aradım. Çünkü benim varlık anlayışım, kendimi var etmeden oluşan varlık anlayışım, kendimi var ettikten sonra Allah'ın soyut bir kavram olduğu kanısına vardırdı beni. Ama o soyutlamayı yapana kadar aradım. Allah nerede oturur? Allah nereden bize bakar? Allah bize nimetleri nereden verir? Ne aracılığıyla verir? Allah'ın görünür suretleri var mıdır? Bunlar çocukça sorular. Bu soruları hala soruyoruz. Çok değerli. Ama bunu soyutlamamız gerekiyor. Soyutlayamayınca Murat İrfan tekrar doğacakmış gibi. Hayır, Murat İrfan'ın bilinci tekrar doğabilir. Bakın bu çerçevede de Dürziler, Nusayriler, Orta Doğu'da yayılmış bu inançlar reenkarnasyona inanırlar. Şimdi bunları da yok kabul edemeyiz. Yani Pisagor'u, Platon'u yok kabul edemeyiz. Mesela Pisagor reenkarnasyona inanan bir adam. Pisagor önemli bir adam. Pisagor. Bir de bölgesel deyince hocam Hatay bölgesinde çok fazla mesela inanılış var. Evet, biraz kültürel altyapıyla, yani anne baba teşvikiyle olur o. Genelde gözlem şudur, madem bu konuya girdik. İnsan 3 yaşına kadar yabancılık çekmez. Dünyaya geldiğiyle ilgili bir fikri yoktur. İnsanın gelişim süreci içerisinde anne ve babası kendi dışında bir gerçeklik değildir. Ya da mekan kavramı henüz oluşmamıştır. Bu çerçevede henüz kendi bilincinde olmadığı için ki genelde 7 yaşına kadar kız çocuklarının bir takım majik ve büyülü işlerde kullanıldığını hepimiz biliriz. Güneydoğu'da, Doğu'da böyle şeyler vardır. Bırakın Hollywood filmlerinde de bunu görürüz. Küçük kız çocukları. Ne demek bu? Kişi 3 yaşından sonra dünyaya geldiğini anlar. Annesinin, babasının kendi dışında bir canlı olduğunu anlar. Mekanı algılama süreci, ki dinde de bu ibadet yaşı olarak gözükür, 6-7 yaş. O yaşa kadar bir kaos yaşar. Yani soyut ve somut, gerçek ve gerçek olmayan arasında gidilir gelinir. Buradan nereye gelmek istiyorum? Bu sorunuz neydi? Kafam karıştı. Yani son tamam. sorduğum, yani Şimdi, Hatay bölgesinde çoğunlukla bu oluyor. Bu esnada kültür, yani ebeveyn çocuğun söylediklerine kulak kabartırsa, ne diyorsun oğlum, ne diyorsun kızım derse, o yaş aralığında, yani 3 ile 7 yaş aralığında bilinç kolektiften de bilgi alabilme yeteneğine sahiptir. Çünkü hem öbür dünyadadır zihin olarak, hem bu dünyadadır. Yani fizik ve metafizik dünya iç içedir. Hatta vizyonlar görür, cücelerle oynar, hayali kahramanları vardır. Bunları garipsemez. Büyüdükten sonra bunların tukaka olduğu söylenir. İşte o bölgede, özellikle Alevilerde görülen bir şeydir. O bölgede bu konular teşvik görür. Ne gördün kızım? Ne oldu oğlum? Diyen ebeveynler haliyle neden daha çok kız çocukları, kız çocuklarının hassasiyeti erkeğe göre çok yüksek. Kız çocukları yıllarca cadı diye yakıldı kolayına. Yakılmadı yani. Orada bir hikaye var kuşkusuz. Kadının evrene bakışı katmanlıdır. Erkek düz bakar. Düz bak, yani yermek için söylemiyorum, bir pozitif cinsiyetçilik de yapmak istemiyorum. Kadınların kıvrak zekası, aklı erkeklerden bir nebze daha analitik, bir nebze daha duygusal. Bunlar kendi içinde ciddi yeni korelasyonlar kurabilme yeteneğini gösterir ki bu bilimsel olarak onaylanmış bir şeydir. Ama çok ilginçtir. Erkek bu düz bakış açısını doğru verilerle işlerse onları kalıcı hale getirebilir. Kadın içinde bulunduğu durumu doğal kabul ettiği için verileri her zaman elimin altında bulabileceğim hissiyat içindedir. Onun için fizik metafizik arasında gitgelleri çok daha yoğundur ama istikrarlı değildir. Erkekte bu gitgelli değildir, gitti mi de geri gelmez. Haliyle erkek mistizmi kadın mistizminden daha tumturaklı, tutarlı, daha gelişime açıktır. Analitiktir çünkü. Yani usun devreye girmesiyle aklında, bu arada kadınlar akılsızdır anlamında söylemiyorum. Yani kendini o sezgi alanıyla barışık hale getirebilir kadın. Bu sezgi alanıyla arasındaki bağ, geçişkenlik çok kuvvetli olduğu için ve buna alışık olduğu için küçük yaşlardan bu yana bunu bir olağanüstü olay olarak kabul etmez. Ama erkek sezişini olağanüstü kabul eder ve ona kulak kabartır. O gelgitli olmamalıdır. O ısrarcı olmalıdır erkek. Israrcı olan erkek erginleşir. Bu
şu soruya da cevap olabilir. Ya dünya üzerindeki bütün peygamberler de erkek diyebilirsiniz. Evet. Nedeni de budur. Usçudur. Haliyle konsantrasyonu yüksektir. İstediğiyle ilgili kısmı zor elde etmiştir. Onun için de daha sıkı sıkıya sarılır. Kadın için bu doğaldır, normaldir. Bir metafizik etkileşim içerisindedir. Yani aslında kadın ideal üstün insan formunun bir görüntüsüdür. Burada yine bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Kadın bu dengeyi eğer analitik hale getirebilirse, ki son yıllarda bu da tartışılmaya başlandı. Yani erkek kadınlar denilen bir versiyon oluştu. Kadın sezgisi, kadın gözlüğü, erkek konsantrasyonuyla, erkek hakimiyetiyle bugün dünya üzerinde çok ciddi yönetim kadrolarında, iş kadrolarında görev alan ve aklını çok iyi kullanabilen kadın nüfus. Zaman zaman tartışılır bu. Bu programın konusu değil ama sonuçta yönetimde kadın egemenliği dünyada üst seviyelerde. Evet, gelelim bu Pisagor ve Platon'a. Yani bu Evet. iki bilge, yani düşün dünyamızın illa batılı olması bizi ürkütmemeli. Bunlar evrensel insanlar, bunlar önemli düşünürler, öyle diyelim. Bu ruh göçünü ya da reenkarnasyonu savunmuşlardır. Kökeni nereye dayanır derseniz, yine hani biraz evvel söylediğim coğrafyanın dışında Mısır'da var, Kelt dünyasında var, Mayalarda, İnkalarda var. Onlar da buna inanmışlar. Yani kabul görmüş. Keza ben kuzey mitlerinde de çok rastladım. Ölümden korkmayan insanların aslında tekrar gelebileceklerine inanmaları üzerinden kurgulanmış bir cesaret erdemi var. Kuşkusuz bu da gözden kaçırılmaması gereken bir şey. Özellikle şunu belki vurgulayabiliriz. Bu görünenin arkasında verilen mesaj şu. Kutsal metinlerin bize anlatmaya çalıştığı şu. Ölüm fikrinden bizi uzaklaştırmak için. Yani herkesin ortak bir kaderi olarak karşımıza çıkan ölüm aslında yaşamın sona ermeyeceği fikrini öbür tarafta, yani ecel, mevt, vefat, ebedi uyku, emrivaki, son nefes, hakka yürümek, değil mi? Vadesi dolmuş demek gibi kavramlar aslında bir yolculuğu gösterir. Hatta şey vardır, amiyane bir tabir, tahtalı köye muhtar olmak. Bu, evet, hepsi ölüm yerine kullanılan bir yer. Bir yere gidiyorsunuz, oraya iştirak ediyorsunuz. Bu sizin yazgınız, emriniz, emir bu. Sona ermenin bir emri, ölüm yerine gelmeli. Bu çerçevede baktığımızda memeli beynimiz, yani insanı insan yaptığını zannettiğimiz temel ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışan memeli beynimiz bizi korkutuyor. Çünkü memeli beyninde insan milyonlarca yıldır bu dünya üzerinde, bunu yadsımayalım. İnsan memeli refleksiyle her şeyden korkuyor. Memeli refleksleri içerisinde ne var arkadaşlar? Korkup kaçmak. Yani bir an evvel uzaklaş. Bir tehdit söz konusu. Ve bu yaşamsal bir tehdit. Bu kod üzerinden neokorteksi gelişmiş, insan olmuş canlı bu ikisi arasındaki korelasyonu sağlayamıyor. Mesela memeli beyninde yemek içmek var. Biz zannediyoruz ki insani bir davranış. Hayır. Acıkınca yiyoruz. Acıkan ne? Yağmur yağınca bir kapalı yere geçiyoruz. Bunu diğer hayvanlar da yapıyor arkadaşlar. İnsanın farkı ne? Bu farkları bilemeyince biz zannediyoruz ki kendimizi insan olduk. Hayır, bu davranışlar dünyadaki diğer memeliler tarafından da sergilenen, acıkınca yiyoruz. Ürüyoruz. Kabımız, yuvamız, evimiz, çatımız var. Yani fizyonomik ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Fizyonomik ihtiyaçları gidermek insan olmak değil arkadaşlar. Haliyle ölüm korkusunun temeli aslında o içimizde var olan
yaşayamadığımız alt beyin dediğimiz memeli beynin kendini yaşatma içgüdüsünden kaynaklanıyor. Yani bir içgüdünün kontrolüne geçiyoruz. Oysa ki tüm kutsal metinler ölümün korkulacak bir şey olmadığı, hatta hayatın bir illüzyon olduğu, hayatın aslında bir gerçek olmadığı, rüya olmadığı konusunda da ısrar ediyorlar. Ama itikat ve inanç sahibi olamadığımız için, çünkü akıl memeli beyni de aklın önüne geçtiği için korkuyoruz. Demek ki temelinde erdemsizlik var. Çünkü korku cesaret denilen erdemin nüvesidir. Eğer korkmuyorsak cesur olamayız. Ne demek istiyorum? Cesaret cengaverlik değildir, önden gitmek değildir. Korkuyu yönetmektir. Yine geldik erdemlere. Erdem olmazsa arkadaşlar memeli beynini yenemeyiz. Memeli beyni yenilmesi gereken, yutulması gereken, yok edilmesi gereken bir şey ama aynı zamanda da bizim hayati idamemiz için de gerekli olan bir şey. Yani onu kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım. Aksi takdirde çok üzgünüm, %99,9 memeli beyniyle yaşıyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Korunuyoruz, barınıyoruz. Bunlar insani davranışlar değil. Bunları diğer canlılar da yapıyor arkadaşlar. Haliyle oluşturamadığımız dünyamızı oluşturamayacağımız öbür dünya korkusuyla zehir ediyoruz. Yani ölüm sanki yaşamın karşıtıymış gibi anlatılıyor. Hayır. Ölüm mevcut yaşamın bir uzantısı. Sadece zamandan münezzeh. Yani burada bir akış içindeyiz. Bu akış sekteye uğruyor. Zaman ne? Onun hakkında da uzun uzun konuşuyoruz. Zaman, saat, güneş değil. Onlar göstergeleri. Güneşin batışı, doğuşu göstergeleri. İşte reenkarnasyon da aslında bir göstergenin ruhtaki karşılığı. Aynı doğa yeniden doğuyor ya, aynı doğa ölüyor ve yeniden diriliyor ya, ben de diyor doğanın bir parçasıyım. Demek ki ölüp yeniden dirilmeliyim diyor. İşte tasavvufun ana temalarından bir tanesi budur. Bu dünyada yaşarken ölmeyi öğrenmekten bahseder. Ne demek? Yaşamı bitirmek, yani zamanı olan bilincin zamanı olan mahkumiyetinden kurtulmasını sağlamak. Bundan kurtulursa ölümü burada deneyimler ve ölüme karşı güç kazanır. Çünkü ölüm hayatı anlamlı kılan bir şeydir. Bakın ölüm varsa hayat anlamlıdır. Aksi takdirde ölümsüz olmak hayatı anlamsızlaştırır. Belki de öyle bir ölümsüzlük arayışından sebepte doğuyor hocam. Yani en azından bir papatyaya verilen sudan papatyaya geçip oradan da o arı papatyaya konduğunda belki de o arı ben olabilirim. Tamamen gözleme dayalı, katılıyorum. Doğayı gözlemlemiş. Onunla empati kurmaya çalışmış. Uzun yıllar, yüzyıllar boyunca doğada yaşamış bir canlıdan bahsediyoruz. Bugün ne kadar betona hapsolduysak, doğadan koptuysak da kendi doğamızla olan münasebetimiz mümkün olduğunca devam ediyor. Bu geleneği tüm inançlarda görürüz. Yani ölü gömme, mumyalama, defin, değil mi? Hepsinde bir ritüel vardır. Anlamsızca karkas diye atmayız cesedi. Ceset değil, ona bir tören yaparız, onu uğurlarız. Bilinen veya bilinmeyen bir yere yolcu ederiz. Bu çerçevede baktığımızda ölümün fiziksel bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bir çözülme ve bir çürüme söz konusu. Ama soruyorum size, 30 yaşındasınız. 31 yıl önce neredeydiniz? 32 yıl önce neredeydiniz? Geldiğimiz yerle ilgili bir fikrimiz yok ki gideceğimiz yerle ilgili bir fikrimiz olsun. Gelirken korkarak gelmedik ki giderken korkarak gidelim. Bunların tamamı öğrenilmiş ve bize öğrenilmiş çaresizlik olarak ortaya konulan memeli beyninin refleksleri. Refleks olarak yaşıyoruz. Eğer hayatla ilgili endişeleriniz varsa arkadaşlar, erdemli değilsiniz. Kusura bakmayın, size söylüyorum. Yani bir başkasına söylüyormuş gibi. Geçen bir diyalog oldu. Böyle böyle diyorum. Annemle konuşuyorum. Evet oğlum, öyle insanlar var diyor. Anne sana söylüyorum diyorum. Var oğlum, öyle insanlar var diyor. Bak hep böyle bir eğilim içerisindeyiz. Yani söylenenler bir başkasına söyleniyormuş gibi algılıyoruz. Hayır, size söylüyorum. Yok bu, evet gerçekten böyle insanlar var ya. Tövbe estağfurullah falan demeyin. Biz böyleyiz.
Yani kendimize mahkum edilmiş, işte dünyanın bir mahkumiyet yeri olduğu, bir cezaevi olduğu söylencesi de buradan çıkar zaten. Zihinsel ve duygusal olarak bir zamana mahkumiyetimiz. Bu mahkumiyeti eğer memeli beyni yönetiyorsa ürkeyiz, korkağız, arzularımız var. Bakın bir memelinin ne yaptığını bir gözlemleyin. Yani köpek ve kedi seviyorsanız izleyin ya. Yer içer yatar. Başka bir şey yapmaz. İnsan bunu yapıyor. Bunun farkında mısınız? Başka bir şey yapmıyor. Arada bir okuyor, arada bir film seyrediyor. Bakar kör olarak. Eğer bunu içselleştirmiyorsanız ve bunu kortekse, yani insanı insan yapan hücrelerle tanıştırmıyorsanız korkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani hocam bu İlhan İrem'in bir şarkısında dediği gibi şartlı refleksle Öyle. yaşıyoruz biz hayatı. Bunu kim öğretti size? Annemiz babamız. Onlara kim öğretti? Onlara da annemiz babamız. Bize öğretileni yaşıyoruz. Kimse yeni bir şey yaratmaya, yeni bir şeyi sorgulamaya, yeni bir sayfa açmaya çalışmıyor ki. Hatta öyle bir şeyi yapanları da ayağından vuruyoruz. Ya felsefe yapma bana diyoruz. Ya eski köye yeni adet getirme diyoruz. Durup dururken başımıza iş açma diyoruz. Bunları diyoruz. Ne gerek var, niye zorluyorsun diyoruz. Ha, bırak akışına bırak diyoruz. Akışına bırakmak, yaymak arkadaşlar. Yayıyoruz. Stoa felsefesi var, çok severim. Diyor ki memento mori, yani fani olduğunu hatırla diyor. Bu korkutucu bir şey. Her an öleceğini hatırla. Hayır, böyle değil. Her an kendini bulacağını hatırla demek istiyor. Biz mütemadiyen konunun yok oluş tarafına takılıyoruz. Varoluş tarafına takılsanız da biraz da. Hı? Yani bunu buraya hazırlanmak konusunda madem dini inançlarımızda ısrarcıyız, buna herkesin eşit mesafede aynı ilgiyi gösterdiği gerçeğiyle söylüyorum. Gevşemeyelim. Bu, eğer bir korku varsa bu korkuyu yenelim. Korku nasıl yenilir? Cesaret erdemiyle. Bırakın işi gücü. Oturum bittikten sonra cesaret diye bir Google'layın bakayım ne yazıyor. Ha? Savaşırken en önde giden ve ilk ölenlerden bahsediyor. Yoksa cesaret korkuyu yenmek mi? Korku yenilmesi gereken bir şey mi? Korkmuyorsan cesaret gösteremezsin arkadaşlar. Ne demek istiyor? Aslında cahilce bir cesaret, safiyane entelektüel bir korkudan daha tehlikelidir. Bunların daha iyi anlaşılabilmesi için kendimizle zaman geçirmemiz, kendimizi anlamamız gerekiyor. Kendimizi anlamanın yolu tabii ki bazen dışarıdan geçiyor, birini dinlemek, birini duymak, ama ölüm kadim zamanlardan bu yana bir şeyin burada bırakılıp bir şeyin öbür tarafa geçtiği izlenimini uyandırıyor. İşte bu noktada da karşımıza ruh kavramı çıkıyor arkadaşlar. Ruh, ölümsüz fikri, insanlık var olduğu olalı konuşulan bir konu. Ölümsüz olan ne? Şimdi bu da çok ciddi anlamda Aristo ile beraber bir parçalanmayı getirmiş. Yani sen benim ruhumu sev, bedenimi sevme mesela, değil mi? Beni sev. Ben neyim? Bedenim ne? Bu ciddi yabancılaşmalar da bizi aslında kendimizden koparmış. Haliyle ölecek olan ne? Onu bilmiyor oluşumuz başımıza büyük çorap örüyor. Ruh ne? Bunu eğer bu dünyada keşfedemezsek, o ruhun, ölümsüz olan ruhu bulmazsak, işte Dervişan da belki bunun peşinde. Onun için diyoruz ya, Dervişan ölmeden ölmeyi başarabilen diyoruz. Yani ölüm aslında yaşamı ilgilendiren bir şey. Biz ölümü yaşamdan sonraki bir kavram gibi algılıyoruz. Bu da büyük yanılgı. Aslında belki burada ölüyüz. Ki kutsal metinlerin tamamı burada öldüğümüz, öbür dünyada doğacağımız, yaşayacağımızdan bahseder. Hiç bu boyutuyla baktınız mı? Haliyle ölümle burada yüzleşmek zorundayız. Aksi takdirde zaten orada yüzleşeceğiz. Orada yüzleşen ne, onu bilmiyoruz. Yüzleşecek olan kim? Ben kimim? Bu beden miyim, bu göz müyüm, bu kaş mıyım, bu konuşan mıyım? Bu konuşan da fasarya. Bu da öğrenilmiş bir şey. Kitap okudum da konuşuyorum ben. Ben doğduğumda konuşma bilmiyordum ki. Bunları da öğrendim. İşin kötü tarafı bu. Her şeyi burada öğrendik. Burada öğrendiğimiz şey üzerinden öbür tarafa anlatıyoruz. Vay ana. Ne büyük bir kaos. Demek ki içeride başka bir şey var. Bilinçli farkındalık denilen kavram o. O içerideki başka bir şeyle buluşmamız lazım arkadaşlar. Bunun için yöntem vermişler. Her dinin ahlaki kuralları var. Yasaları var.
Şeriatı var. Bunu içselleştirmen gerekiyor. Bunu şovmuş gibi yapmaman gerekiyor. Yani kostümden sıyrıl diyor. Bunu eğer içselleştirebilirsen, yani sen akşam eve geldiğinde kendinle hesaplaşabiliyorsan, işte size adalet evrimi adalet ne? Erdemi. Hesaplaşamıyorsan dışarıda istediğini yap. Dışarıda hanım hanımcık görün, kibar görün, nazik görün, basiret sahibi görün, itidal sahibi ol, adalet sahibi ol. Dışarıya. Bunları eğer kendinde içselleştiremiyorsan, işte öbür tarafa götüreceğin şey o. Bunların bilincine sahip olmak. Erdemlerin bilincine sahip olmak. Hikmet diyoruz. Hakikat diyoruz. Hikmet ilmi, hakikat ilmi bundan bahseder arkadaşlar. Galiba çok tüketildi. Galiba çok sıradanlaştırıldı. Gençlerin de ilgisini çekmiyor. Ahlak ahlak deyince herkes biraz böyle bir duruyor. Değil mi? Uzak duruyor. Ahlaklı olmak itibarsızlaştırıldı. Çünkü hanım hanımcık, beyefendi olmak çok trend bir şey değil. Ne oldu bu saate kadar? Hayır, bu Biraz da saate zor kadar hanım mu geliyor hanımcık oldu hocam? da ne oldu? Ya da beyefendi oldu da ne oldu diyor genç. Bakıyor. Ortada bir şey yok. Çünkü içselleşmemiş. Hep şov, görüntü olarak kalmış. Çocuk bunu fark ediyor ya. Görüntüden ibaretsin. Sen kendinin farkında değilsin ki diyor. Yeni nesil bunu görüyor. Yeni nesli yeremeyiz. Geleceğimiz o. Biz inşa ettik bir de bak. Yani sanki o gökyüzünden zembille leylekler getirdi. Bu hikayeler eski hikayeler. Leylek falan getirmedi. Bizi inşa ediyoruz. Çünkü görüyor, gözlemliyor, algılıyor. Kendinden özgürleşemedi diyor benim annem babam diyor. Bunu yapmak zorunda. Aksi takdirde annesinin babasını geçemez. Özgür değil diyor. Yeni bir özgürlük anlayışı kuruyor. Çünkü annesinin babasının hala korku içinde olduğunu görüyor. Buyurun. Ne yapacağız? Korkuyor diyor. Parasızlıktan korkuyor diyor. Yağmurdan korkuyor diyor. Ölümden korkuyor diyor. Soğuktan korkuyor diyor. Sıcaktan korkuyor diyor. Bakın bunları gözlemliyor genç. Siz de gözlemleyin. Şikayet ediyoruz. Mütemadiyen şikayet ediyoruz ya. He? Hayatımız şikayetlerle dolu. Düşünün şöyle bir 5 dakika durun. Ya klima bozuldu. Allah'ım klima mı vardı abi? Öyle deyince de çağ dışısın oluyor. Bak bu da başka bir şey. Ya kış geldi. Donuyoruz yaz gelse diyor. Yaz geldi pişiyoruz kış gelse oluyor. Bak böyle. Bunu görmüyor mu? Yeni nesil bunu görmüyor Biber mu? yansın. Vay diyor ya bu kendisiyle barışık değil ki diyor. Mutsuz diyor. Etrafında mutsuz insan görüyor. İstediği kadar varlıklı olsun. İstediği kadar elektriğini, suyunu, kirasını ödesin. İstediği kadar jambon yesin. Konu o değil ki. Yetmiyor. Ne oldu? Sen bu mesajı veriyorsun. Nazik gözüküyorsun ama sahtekarsın. Bunu görüyor çocuk. İnsan görüyor. İnsan bunu görür. Sezgisel bir canlıdır insan. Yüzüne gülüyor, arkandan konuşuyor diyor. Bu ona dürüstçe gelmiyor. Ne yapıyor? Kendine bir hayat kurguluyor. Ona da biz diyoruz ki hayatı yeniden keşfetmek. Şu sıra, yani benim yaşım bunu kurtarıyor. Yeni nesil belki çok algılayamayabilir. Şu sıra kişisel gelişim akımı var. Bundan 20 yıl önce kişisel gelişim diye bir şey yoktu. Kişinin gelişmesiyle ilgilenmezdi kimse. Toplumsal bir gelişme söz konusuydu. Herkes bir şekilde birbirini kollayarak ilerlerdi. Toplum birlikte yürürdü. Şimdi kişisel gelişim var. Kendini bul ki mutlu ol. Bu da başka bir yere götürdü bizi. Bakın ölümden yaşama, yaşamdan ölüme gidip geliyoruz. Eğer kişisel mutluluğunu, kişisel varlığını, kişisel inşanı bitiremezsen, tamir edemezsen dedi, toplumda var olamazsın dedi. Sonra da toplumu yerdi. Toplumla senin bir işin yok. Sen önce bir kendi mutluluğunu elde et. Sen mutlu olursan, mutluluk içinde her şey mübah. İnsanı kullanabilirsin noktasına geldi. Yani bir takım problemler var. Problemleri çözmek için de palyatif çözümler, uyduruk çözümler üretmeye başladık. Ölüm bir felsefe arkadaşlar. Başlı başına bir problematik, başlı başına bir metafizik problem. Bunu böyle oturup, ben 12 oturum ölümle ilgili konuştum. Daha birinci bölüme gelmedik. Destek verenler, ilgi gösterenleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Karşılığı ne oldu bilmiyorum. Ama bu esrarlı, büyüleyici
olayın en azından bu 12 oturum sonunda hayata dair olduğuna karar verdik. Tüm filozoflar, mistikler, teologlar, şairler, sanatkarlar hep bunu aramışlar arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz kavramı nerede olduğumuzla ilişkili. Nerede olduğumuzu bilmezsek nereye gideceğizle işte o zaman mahkumiyeti bu. Genelde Derviş Han'ın söylediği o anda kal. Tanrı andadır. Tanrı zamandan münezzehtir bilinci aslında bizim geçmiş ve gelecek endişesinden kurtulmamızı anlatmaya çalışan bir jargon, bir metafor. Mısır'da var, Hintlerde var, Zerdüştlük'te var, Budizm'de var, Yahudilikte var, Hristiyanlıkta var, İslam'da var, ölümsüzlük var ya. Öte dünyadan bahsediyor. Öte dünyadan bahsediyor. Sadece İslam da değil. Hani diyebilirsiniz ya ben Müslümanım, ya öbürleri inanmıyor, biz de mi inanmasak acaba diyebiliriz. Hayır, hepsi inanıyor. Sen niye inanmıyorsun? Ölümden sonra bir hayat var. Buradaki hayatın anlamlı olmadığı için öbür taraftaki hayatının da anlamlı olamayacağını düşünüyorsun. Erteliyoruz. Ölüm muhakkak ama şimdi değil. Bak, mütemadiyen bu kavram için değil. Şimdi hazır değilim ölüme. Yok. Demin Murat İrfan da söyledi aynısını. Şimdi değil. Şimdi değil. Onun Evet. gibi. Yani ölüm hak. Ama şimdi değil. Haliyle bu korkuyu gidermenin yolları var. Bu konuda bir umut ışığı verebilirim. Ona karşı durmak, yani ölüme karşı durmak, o ölüm bilgisinin şuurunu ölüme götüreceğin bilinci yatsımak demek, görmemek demek. Hayata karşı durmak demek. Bakın çok basit söylüyorum. Ölümü çözemezseniz, ölüm sonrası hayatı çözemezseniz, hayata karşı duruyorsunuz demektir. Bu bir tavırdır. Ölüm bize sanki bir şeyin dışıymış gibi anlatıldı hep. Dışarıda, bigane, başıboş, burası doğru olan yermiş gibi. Hayır, burası dışarı. Burası dışarı. Tekrar içeriye gireceğiz. Haliyle buradaki başıboşluğumuz orada kendini anlamlı bulacak. Öte dünya, anlam bulduğumuz bu dünyayı da anlamlı hale getiren çok önemli bir yer. Ölümün aslında hayatı şuurlandıran bir şey olduğundan bahseder kutsal metinler. Yani burada şuursuz yaşıyoruz. Ölümle yaşamı sorgulama eşiğine geleceğimizden bahseder. Daha üst bir benliğimizin, yani hakikatin, gerçekler dünyasını sorgulayabileceği bir alan gibi düşünün bunu. Kendinle yüzleşme gibi düşünün. İnsan kendinle yüzleşmeye hazır değil ki. Hatta Kant'ın çok güzel bir ifadesi var öte dünya ile ilgili. Bir başka mekan değil, bilakis başka bir görünüştür der. Mekanı görürüz oysa ki, değil mi? Mekanı oluşturan görüşümüzdür, düşüncelerimizdir arkadaşlar. Hani biraz evvel örnek verdim ya, yetinemiyoruz diye. Sarayda da yaşasak mutlaka bir problem çıkarıyoruz. Yani senin çıkardığın problem öbür tarafa gidecek diyor. Senin görüşün, buradaki görüşün oraya gidecek diyor. Buradaki mekanın, buradaki nesnen, buradaki ihtiyaçların değil. Buradaki ihtiyacı yönetebilme yeteneğini öbür tarafa götüreceksin. Haliyle bir başka mekana geçmeyeceksin. Bilakis buradaki görüşünle yüzleşeceksin. Başka bir yerden bahsetmiyoruz. Buradaki görüşünle, buradaki algınla yüzleşeceksin diyor. Bu önemli ifadeyi bir türlü reenkarnasyona gelmeyen Murat İrfan için bir es vereyim. Evet, buyurun. Yani aslında reenkarnasyona değinmiyoruz ama yani neden, niçinleriyle etrafında dolaşıyoruz aslında. Biraz reenkarnasyon inancına bakalım. Bu konu bitmez. Ben sabaha kadar konuşurum. Sevdiğim bir alan. Dediğim gibi 12 oturum yaptım işte. 3 saat çarpı 12 üzerinden düşünün. Ölümün iyi bir şey olduğuna karar verdik. Özendirici, ölüme özendirici Murat İrfan haline dönüşmeden. Hep söylerim hocam. Murat İrfan sever. Evet, onu özendirmeden bir 12 oturum yaptık. İleriki aşamalarda, hatta şimdiden izleyenlere de bu haberi vermek isterim. Reenkarnasyon konusuna 3 ayrı oturum yapacağız. Kurban ve şehitlik üzerine de bir takım oturumlar yapacağız. Çünkü o 12 oturumda bu konulara giremedik bile. Düşünün. Giremedik bile. Oraya da beklerim. Eğer ölümü bırakın yaşamı merak ediyorsanız. Bırakın ölümü. Ölüm daha ileride.
burayı bir halledersek ölüme geçiş çok kolay olur. Evet, reenkarnasyon inancı çok yaygın. Özellikle sevgili Kerem'in oturumun başında vurguladığı, ya İslam'da da böyle bir şey var. İslam'ın derinlerinde, yani mistik tarafında da böyle bir kavram var derken tüm dinlerin mistik taraflarında böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ama bunu bir soyutlama olarak algılayın lütfen. Çünkü özü itibariyle 180 bin alemden bahsedilirken bu alemlerin birer sınıf, birer makam, birer ortaokul, lise, üniversite gibi yerler olduğunu düşünürsek bazen sınıfta da kalabiliriz. Çoğu zaman da sınıfta kalıyoruzdur. Bu da aslında soyut anlamda o bilincin kendine olan mahkumiyetinden özgürleşmesi ve bunun için tekrar tekrar dünyaya gelmesi gibi yorumlanmış olabilir. Lütfen olaya soyut bakın. Bir bedensel yeniden doğuştan bahsetmiyoruz. Ben aynı zamanda içimde Napolyon'u barındırıyorum demek bir hastalık. Ama Napolyon bilincinden etkilenmek, ondan kolektiften veri almak ki büyük, geniş, heybetli insanların auralarının, bilinçlerinin büyük olduğu, kolektifi etkiledikleri, yani denize atılan taşın büyüklüğüyle dalga oluştuğu metaforu üzerinden bakarsanız, büyük insanların taşları, akılları, bilinçleri daha büyük dalgalar yaratabilir. Haliyle kendini Napolyon zanneden yüzlerce insan olması çok normaldir. Çünkü Napolyon baskın bilinci kolektifte çok önemli bir yerde olabilir. Frekansı yüksektir ve size en yakın frekanstan bilgi alırsınız. Bir de öyle bir durum da var hocam. Yani insanlarda şey durumu çok fazla var. Hep böyle konuşursun, bazı insanlar hani Evet. hastalık dediniz ya, o sebepten şimdi onu değişmek istiyorum. Hep şey derler ya, ben eski hayatımda Evet. konttum, kontestim, sadrazamdım ya da işte şeyde sarayda çok Alelade önemli bir değildik. mevkideydim. Bir Evet. ruhuna bir bürünme Yani var genelde yani. zaten reenkarnasyon vakalarında alelade bir kişilik çıkmaz karşımıza. Hep baskın bir kişilik çıkar. Tam da bu nedenle. Çünkü İlginç. o baskın kişilik bilinç olarak çok önemli bir plazma oluşturmuştur. Yani metaforik olarak, sembolik olarak hepimizin birer taş olduğunu düşünün. Yani bilincimizin nesnel görüntüsünü bir hacim olarak algılarsak, bilinci etkisi evrene, sosyale olan etkisi güçlü olan domine profillerin taşları büyüktür. Ayrıca bu taş eğer bir denize, suya atılacaksa dalgası da büyüktür. Yani etkisi de büyüktür. Ve size tesir etme olasılığı da yüksektir anlamında söylüyorum. O kolektifin verileri. Reenkarnasyon konusunda ben de oldukça mesafeliyim. Bedensel olanına, ama bunun ruhsal olanına ya da bilinçsel olanına, bilişsel olanıyla ilgili ilginç vakalara da denk geldim. Gerçekten yabancı dili öğrenebilen, gerçekten daha önce gitmediği bir yeri sokak sokak, isim isim söyleyebilen, bu da aslında aklımızın, beynimizin ne kadar yüce bir diyarda, bilmediğimiz bir alemde ya da bilmediğimiz bir alemle bağlantısı olduğunu işaret eder. Bugünlerde beyni etraflıca masaya yatırmış durumda bilim. Bilimin verdiği, aldığı veriler ya da sonuçlar çok muhteşem. Yani bir bilinçten, bir bilinç altından. Nasıl mümkün Yani olabilir peki hocam? şöyle, Mümkünatı nedir? beynimizin, aklımızın, kafatasımızın içinde olmadığı fikrinde mutabakat oluşmaya başladı. Çünkü bir bilinçaltı aynı zamanda bir başka kolektife de bağlı. Bilinç yine başka bir kolektife bağlı. Bilinç ötesi denilen bir kolektife bağlı. Yani bunlar sanki böyle birer zincirmiş. Biz bir takım bağlarla bir yere bağlıymışız. Yani bir ana bilgisayara bağlıymışız. Bir wireless sistemi içerisindeymişiz ve zaman zaman o ana bilgisayardan veriler alıyormuşuz. Yani hatırlıyormuşuz izlenimi güçlenmeye başladı. Onun için de hani kolektif bilinç ötesi denilen bir yerde bir frekans, bir yayın olduğu, şeylerin orada depolandığı, oraya ihtiyaca binaen o ihtiyacı nasıl yönettiğimizle ilgili bir fikrimiz yok. Bilim bunun üzerine çalışıyor. Bu yönetilebilirse muazzam bir bilgi bankasına, bir kütüphaneye dahil olabileceğimiz fikri içinde, bu fikir bizde o reenkarnasyon etkisini de yaratıyor. O baskın enerji, yani sizin gelişim frekansınız kolektifte uygun olan frekansla eş güdüme girdiğinde, rezone olduğunda, modüle olduğunda, tanışık olduğunda, birbirini ördüğünde, birbiri gibi hissettiğinde, biri gibi
konuşma haline dönüşüyor. Kendini o sistemin içinde o birey gibi, o kadın gibi, o adam gibi hissedebiliyor. Ve bunu bazen biz de yaşıyoruz. Ya seni yıllardır tanıyormuşum gibi hissediyorum diyoruz mesela. Nereden geliyor bu tanışıklık? Aslında belki de dedemizin dedesiyle abi, bunlar arkadaştı belki. Nereden biliyoruz? Böyle bakarsak haliyle bir sempati söz konusuysa bir tanışıklık vardır derler ya. Bir yerden bir tanışıklık vardır. Ya ben seni sevdim deriz mesela. Durup dururken niye sever insan? Bir duygu salınımıdır o. O bir histir. Yani bir karşılık bulmuştur. Bir şeyi karşılık bulmadan anlam kazanmaz arkadaşlar. Bir şeyden nefret ediyorsanız, nefret ettiğiniz bir şeyle yüzleşiyorsunuz demektir. Bir şeyi seviyorsanız, daha önce sevdiğiniz bir şeyle tekrar yüzleşiyorsunuz demektir. Yani tanıdık olursa insan, o duygu, o his tanıdıksa insan dile gelir. Yoksa es geçer. Görmezden gelir, görmez ki. Öğrenmek de öyle bir şeydir. İhtiyacın yoksa öğrenmeyi öğrenemezsin. Huniyle boşaltsa kulağından, bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Sen ihtiyaç duyacaksın. İşte temel eğitim sorunlarımızdan bir tanesi de bu. İhtiyaç yaratmıyoruz. Bunu öğreneceksin diyor. Ya bırak çocuk ihtiyaç duysun, soru sorsun. Soru sormaya teşvik et. Bırak çocuğu, yetişkinler bile soru sormuyor. Memeli beyniyle yaşıyoruz arkadaşlar. Size söylüyorum. Memeli beyniyle yaşıyoruz. Ve kendimizi insan sanıyoruz. Bundan bir an evvel kurtulmamız lazım. Ve somut kavramları birbirine karıştırıyoruz. Şeytanı hayatın içine dahil ediyoruz. Meleği hayatın içine dahil ediyoruz. Soyut kavramları, cinleri, perileri varmış şekline dönüştürüyoruz. Bunları kontrol edemiyoruz. Çünkü neyi gördüğümüzü, neyi duyduğumuzu, neyi gerçekten duyup gördüğümüzle ilgili bir fikrimiz yok. Memeli beyni çok baskındır ve imajinatiftir. Öyle bir baskın hale gelir ki yüksek korkularda düşünceler ete kemiğe bürünür arkadaşlar. Çocuklarda dikkat edin, hep canavarlar görürler. Sen görmezsin, çocuk görür. Niye? Çünkü çok baskın bir imajinasyon yeteneği vardır. O görme merkezini uyarabilir. Yani beynimizin en derin yerindeki görme merkezi onu gerçekten görüyor gibi kodlayabilir. Ve buna insan ikna olabilir. Yani içinde bulunduğunuz durumu vallahi de billahi de iki gözümle gördüm diye çıkıp anlatıyorsunuz ya. Lütfen temkinli olun. Böyle konuşanlara da temkinli davranmak konusunda yardımcı olun. O soruları da aşağıda yazarsanız ben onları hocama yönelteceğim. Bu akşam biraz uzun Evet, olacak. bildiğim yerlerden sorun, bilmediğim yerlerden sorarsanız manevra yapmak zorunda kalırım. Aman Murat Hoca da bunu bilmiyormuş dedirtmem, ona göre bak. Beyaz yalanlar söylerim, bu sefer ayıp olur bana. Evet, ayıp, insan ayıbı kendine yapmasın arkadaşlar. Gerisi hiç önemli değil gerçekten. Zaman zaman kıskanıyorum mesela. 100.000 küsür takipçisi var falan böyle. 100.000 küsür takipçi ne demek ya? Allah Allah diyorum. Sonra duruyorum. Sonra duruyorum. Mutlaka bir şey vardır. İnsan, evet. Sonra duruyorum. Ya diyorum. Yani 3 tane, kıskandığım için değil ha. Bak hemen alt metin geçmeyin bak. Sonra diyorum ki 3. Bakalım aynı şeyden mi? Sonra diyorum ki 3 tane güzel insan, 100 tane güzel olmayan insan. Şimdi hemen kategorik hale getireceksiniz. Ya biz güzel değil miyiz? Sen güzel. Bunu nasıl tahlil ediyorsun? Şöyle arkadaşlar, çok enteresan bir şey oldu. Geçen programda sevgili Kerem'le konuşurken konuşmalarımız üst üste binmiş. İnternetin evet, o konuyu açıklık getirelim. Ben yazdım. Hayır, önemli değil. Yani bunun üzerinden bir mesaj vermek istiyorum. İnternetin azizliği belki benim de şuursuzluğum. Yani çok önemli değil. Velev ki ben şuursuzum. Velev ki de Kerem'e ayıp ettim. Özür dilerim herkesin nezdinde. Mevzu bu değil. Mevzu şu. Yani arkadaşlar, nasıl bir acımasızlığınız var ya. Yani inanılır gibi değil. Kendinizi onaylatmak için bir başka insana saldırmak dünyanın en primitif davranışlarından biridir ya. Yani eskiden bize şöyle öğretirlerdi. Ayıbı örtün, ayıbı kapatın. Ama biz ayıbı ortaya çıkarmak, bakın bu politik ahlak son 30 yıldır ülkede muazzam bir karanlık yarattı. Farkında mısın? Yani ben onun, tabirimi mazur görün, rütük yok, kesebi. Ben onun kıçını gördüm demekten çok mutlu oluyoruz ya. Yapmayın bunu yani. Bu kıç herkeste var. Yani ben bunu gördüm, ben
En çok ben gördüm. Ya, ama en birinci ben gördüm. İlk ben gördüm hali çok acayip. Bu politik ahlaktan kurtulun arkadaşlar. Bu bakın ahlaksızlık demiyorum. Ahlaksızlık deyince bir suçlama içerir. Politik ahlak duruma göre şekil almaktır. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani 100.000 tane takipçiniz olur. Canım canım seni alkışlar. 2 dakika sonra da arkandan hançerler. Aman arkadaşlar. Aman gözünüzü seveyim. Beni takip edecek olan arkadaşlara sesleniyorum. Rica ediyorum. Beni olduğum gibi kabul edin. Beni şekillendirmeye çalışırsanız üzülürsünüz. Çünkü istediğiniz Murat İrfan'ı inşa edemeyebilirsiniz. Ben de sizi üzmek istemiyorum. Onun için şimdi sevgili Kerem'in yukarıdaki Murat İrfan'a ekleyin demesi. Bende istatistik de çok ilginç. Mesela 100 kişi geliyor, 50 kişi çıkıyor. Evet, çok ilginç yani. Böyle, O çok şimdi ilginç. 20 binlere yakın bir şeyim var, takipçim var. İstatistiklere bakıyorum. 10 bin kişi çıkmış. Arkadaş nasıl kandırmışım? Nasıl ikna etmişim? Nasıl sen geldin beni takip ettin Ne de sonra yapmışız da benden çıkmış. nefret ettin? böyle de bir hal var ya. Evet. Bu arada bahsi geçen video da kısa sürede 35 bini aşkın izlenmeye kavuştu. Hazreti Hızır ve Zülkarneyn konusu. Onu da izlemeyenleriniz halen varsa Evet, izlemenizi çok tavsiye teşekkür ediyorum. ederim. Muazzam bir şeydi, oturumdu. Ben de çok keyif aldım. Ama ahlaksızlığımızı yani pardon politik ahlakımızı aleni hale getirmeyin arkadaşlar. Çünkü bilen var, duyan var, gören var. Herkes saf ve bön değil. Kendinizi göstermek için bu tür platformları kullanmayın. Kendinizi göstermek için önce kendinizi görün. Kendinizi görme hali barışma halidir. Kendinizle barışmazsanız bir başkası üzerinden kendinizi inşa edemezsiniz. Çok üzgünüm. Bunu da burada söylemek zorundayım. Bir anda izleyici, takipçi sayım 10 bine düştü. Yarısı gitti. Gitti hocam. Şu an Yarısı. göremiyoruz ama Yolları açık olsun yapacak. yarısı benden yarısı sizden gitti hocam. Hay Allah. Evet. Alalım mı soru? Yoksa konuşalım mı? Hocam Tamam, siz peki devam. biraz daha devam edin. Sonrasında sorulara Peki. tek tek geçeceğim. Reenkarnasyon konusuna olan mesafem yüzünden reenkarnasyon konusunu yeterince anlattığım düşüncesi, fikri içindeyim. Tabii ki bu konuda eğer merakı olanlar özelden de yazabilir. Oturumlarımıza katılabilir. Bu spesifik bir alan. Yani ben yeniden doğacağım mı, yeniden geleceğim mi fikri biraz uzak bir fikir arkadaşlar. Bu gizemli bir konu olarak görülebilir ama sen şu an dünyadasın ve bunun hakkını ver demek istiyorum. Şimdi bunun hakkını ver, sonra bir daha gelirsem onu tekrar yaparım fikrinden bir kurtul. Bu bence insanın en kendinden kaçtığı yerlerden birisidir. Zaten gizeme olan ilgimiz de bundan mütevellit. Bu nedenle gizem ve karanlıkla ilgileniyoruz. Yeniden bir hak sahibi olabilir miyiz? O karanlığın içinde kendi karanlığımızı, kendi aydınlığımızı bulabilir miyiz? Saadeti dışarıda arıyor olmak, biri bize yön gösterir mi? Biri bize bizim duymak istediğimiz şeyi söyler mi? Aslında bizim duymak istediğimiz şeyler tamamen çok ilginç. Bu da aslında bilincimizin seviyesini gösteren bir şey. Eğer ürkütmüyorsa, korkutmuyorsa konuşan, izleyeni, duyanı refleks olarak o kişiye odaklanmıyoruz. O kişi bize ilginç gelmiyor. Sıradan geliyor. Haliyle dikkat edin, sözün meclisten içeri komplocular ve onları takip edenler Evet. ölüyoruz. Başlıklar hep korkutucu Öyle, olursa öyle, tıklanma öyle. yüksek oluyor. Yarın öleceğiz. Doğru Aman tespit. hemen hazırlığımızı yapalım. Yarın öleceğiz. Neyin hazırlığını yap? Dünyanın Vay! sonu Bunu geliyor. da doğru bildi. Müthiş. Bunlar hep doğru bildi. Neyse. Anladınız siz olayı. Evet, karanlık hale getirebiliriz. Çok Anladım. ilginç hale gelebilir ama ben karanlığımla kendim hesaplaşamamışken bu karanlığa sizi niye davet edeyim ya? Yapmayın bunu yani. Gözünüzü seveyim. Evet, onun için de ölümü anlatmak, karanlığa dahil olmak gibi bir şey. Karanlığı merak ettiğim, hayır ölüm karanlık değil. Bak, bütün ilgi, bak izlenirlik olanı da bir anda düştü, yarı yarıya gitti. Ölüm karanlık değil deyince kimsenin ilgisini çekmez. Ölüm sonrası bir hayat vaadi var arkadaşlar ve aydınlık. Şundan da korkmayın, kutsal metinlerin bir ceza, bir mükafat hikayesi var. Bu da yaşama dair bir şeydir, ölüme dair değildir. Burada yaptığınız
şeylerden sorumlusunuz. Burada yaptığınız şeyler bilinci inşa eder. Ahlaksız bir bilinç inşa ederseniz orada kendinizle yüzleştiğinizde acı çekersiniz diyor. Sana kimse acı çektirmeyecek. Sen kendi odununla gideceksin. Bu kavramı da tüm kutsal metinlerin ortak bir yaklaşım olarak görüyorum ve paylaşmak istiyorum. Evet, insan ölümlüdür. Bunu doğduğumuz ilk 10 yıl, 20 yılda çok önemsemeyebiliriz. Ama yaşa bağlı ölüme yaklaşıyor oluşumuz bir endişe yaratabilir. Doğmamış birisi için yaşam yoktur. Ölümsüzdür. Yani benim kızım 16 yaşında. Soruyorum ona zaman zaman. 17 yıl önce neredeydin? Hı? Haliyle bu hayata dahil olduysan burada alman gereken ve yine geldiği yere, belki geldiğin yere de değil. Gideceğin yer de ayrı. Bu da ilginç bir ideal bir tez. Geldiğimiz yerle gideceğimiz yerin aynı olmadığı da zaman zaman ruhban sınıflar tarafından konuşulur. Ölüm bir kesinti gibi algılanmıştır. Hayır. Aynı doğum gibi yaşam da ve ona bağlı olarak ölüm de bir zincirdir. Birbiriyle ilgilidir, ilintilidir. Onun için kutsal metinler buradaki tutumumuzun, buradaki ahlakımızın, buradaki erdemlerimizin öbür tarafa gideceğinden bahseder. Yani bugün ölecekmiş gibi öbür dünya denilen kavram, hiç ölmeyecekmiş gibi de bu dünya kavramı bunu anlatmaya çalışır. Bu dünyayı genelde böyle bir arena havasında soluruz. Ne demek istiyorum? Arenaya çıkmadan evvel yalnızsındır. Bir başınasındır. Arenaya çıkarsın, milyonlarca, binlerce insan seni seyreder ve orada mücadele verirsin. O mücadelen bazen alkışlanır, bazen yerilir, yuhlanır. İşte hayat arenasında kazanırsın ya da kaybedersin. Arenanın dışına gidersin. Yine kendi yalnızlığına. Ama geldiğin arenaya çıkmadan önceki Murat İrfan'la arenadan çıktıktan sonraki Murat İrfan aynı Murat İrfan değildir. Demek istediğim şu. Arenada biriktirdiğin alkışların, sevgilerin, yergilerin seni sen yapan unsurlardır. Yani verdiğin mücadeleye bağlı olarak onay alırsın. O onay seninle yüzleştiren en önemli şeylerden bir tanesi. Kendinle yüzleşemezsen kimse seni bu konuda kendinle yüzleştirmek için çabalamaz. Onun için de dinler var. Dinlerin ana amaçlarından bir tanesi kendini görebilmeni sağlamaktır. İyi bir şeydir. İyi bir şeydir. Ama onu kullanamıyor, onu anlatamıyor oluşuna bağlı olarak da biz bir mesafede yaratıyoruz. Bazen inanmıyoruz, bazen çok inanıyoruz, bazen havada kalıyor, bazen tutarsız geliyor, bazen bilincimize, aklımıza uymuyor. Ne yapacağız? Ölüm manalı bir şey arkadaşlar. Ve muhakkak. Bilemedim. Bilemediğin bir şeyi de nasıl anlatırsın ki? Dağ Tuzunun sözü hep aklıma geliyor. Onun ne olduğunu bilseydim önce kardeşime anlatırdım diyor. Bu kadar adama niye anlatasın? En yakınını anlatırsın. Yani aslında en yakın hikayesinde özünde şu var arkadaşlar. Siz kendinizle yakınlaşırsanız, kendinizi tanırsanız, kendinizi kavrarsanız, kendinizden istifade etme diye bir şey var. Bunu duydunuz mu? Biz kendimizden istifade edemiyoruz. Biz kendi yeteneklerimizin, kendi potansiyelimizin farkında değiliz. Bunu açığa çıkaramıyoruz. Bunun açığa çıkması için bekliyoruz. Biri bizi görsün diyoruz. Hayır. Biri bizi görmez. Biz görünür olmak zorundayız. Yani mücadele vermek. Bu arenada yeteneklerini göstermek zorundasın. Kenarda köşede durursan ne biri sana dokunur ne de sen birine dokunursun. Ne yaşadın ne yaşamadın hali olur. Hayır. Ortaya çıkacaksın. Bakın erdemlerde birincil koşul kendini var etmektir. Kendini var eden insan görünür. Görünmek için davranmaz. Var olduğunda görünür. Bu iki ayrıma lütfen dikkat edin. Görünmek için var olmayız. Evet. Var olduktan sonra görünür hale geliriz. Ölüm de böyle bir şey. Siz ölümü bir yok oluş olarak kabul ederseniz hayatınızı var olmak için mücadele ettiğiniz ve daha sonra yok olacağını düşündüğünüz bir eşiğe getirirsiniz. Halbuki burada varlığımızı anlamlı hale getirdiğimizde ölümün de anlamlı olma olasılığını, olacak olma olasılığını lütfen atlamayın. Enkarnasyon doğum, reenkarnasyon yeniden doğum, dezenkarnasyon ölüm. Yani biz spiritüel kültür çerçevesinde baktığımızda enkarnasyon dünyaya gelmek demektir. Şöyle bir kavramdır bu. Bir yüksek bilinç
Bunu zaman zaman büyük logos diye tabir edilir. Büyük ruh tabir edilir. Parçalanmaz, parçalanamayacak, her zerresinde aynı akla sahip olan homojen bir yapıdan bahsedilir. Bunlar tikel hale geldiğinde ruhlar adıyla anılır. Tümel olduğunda da büyük ruh olarak tabir edilir. Yani sudan bir damla gibi, bakın, sembolik olarak, metaforik olarak derya deniz metaforu tüm batın yaklaşımlarda, tarikatlarda kullanılan bir metafordur. Ya da hava metaforu mesela. Her yerde hava vardır ama her zerresi bizi besler ama bir araya geldiğinde, sıkıştığında basınç oluşturur. Rahat bıraktığında da her yerde. Yani moleküler anlamda. Su da böyledir. Şimdi doğum da o damlanın bir başka enerji frekansına, bir adına madde dediğimiz bir yüksek frekansa dahil olması şeklinde yorumlanır. Bu dahil olma yardımcı enerji bedenlerine ihtiyaç duyar. Yani ruh o kadar seyreltilmiş, süptil, ince bir şeydir ki, frekansı o kadar düşüktür ki, frekansı yüksek bir yerde görünmez. Haliyle frekansı yüksek bir yerde, yani ete kemiğe bürünmüş nesne bir dünyaya girebilmesi için enerji bedenlerine ihtiyacı olduğu savunulur. Bu 4 temel unsur olan dünyadaki 4 temel maddenin bir araya gelmesiyle oluştuğu savunulur. Yani ateş, hava, toprak, su. Bunlar elemental olarak bir logosu, bir aklı sembolize eder. Hepsinin birer aklı olduğu ve bu akıllar birbiriyle buluştuğunda insan inşa olur. Ve ruh inşa olmuş forma, biçime girebilmek için de yine 2 tane enerji bedenine ihtiyaç duyduğu söylenir. Bunlardan bir tanesi eterdir, bir tanesi astraldir. Haliyle ölüm anında ruhun bu katı maddeden hemen çıktığı, astral, etel ve elementallerin zaman içerisinde çözüldüğü, çürümenin de aslında buna riayet ya da denk geldiğinden söz edilir. Hatta kutsal törenlerin de bu enerjilerin bedeni terk ettiği günlere denk geldiğinden bahsedilir. Mesela Hristiyanlar ölüyü 3 gün bekletirler. Çünkü etel ve astralin 3 gün içerisinde terk edeceği inancı vardır. 7 gün bekletenler var. Hatta bunlar kutlanır dinlerde. Bizde de bunlar ritüelik olarak ölüm anı 3 gün, 7 gün, 40 gün, 52 gün, bunlar da törensel olarak kutlanır. Bir uğurlamadır. Beden, akıl, fikir, ruh, beden, bunların birbiriyle olan korelasyonu binlerce yıldır felsefecilerin derdi. Bu dert bir 5 dakikada çözülemez ama şu bir gerçek. İnsan buraya zor gelir, zor alışır. 3 yıl, 5 yıl sürer insanın dünyayla olan korelasyonu. Zor da gider. Yani ölüm de aslında ölüm anından sonra, literatür bilgisidir bu, ölüm anından sonra da uzun sürdüğünden söz edilir. Haliyle ölmek de bir anda mümkün değildir. Eğer nesne bağınız yüksekse, dünyevi bağlarınız yüksekse, yani maddeye, nesneye, zevke, sefaya, genel anlamda kutsal metinlerin günah dediği yere çok bağlıysanız, ölüm zor gerçekleşir. Ölümü zihnin algılaması, kabul etmesi, dünya zamanıyla belki 7 gün, 40 gün, 52 gün, ama ölüm zamanıyla yıllar sürebilir. Buna da araf diyoruz. İnsanın kendi öldüğünün farkına varmaması hali, genelde de şöyle bir durum vardır, çok ters köşe olacaksınız. Acı çekerek ölen insanların ölüme daha rahat, daha çabuk geçtiğinden bahsedilir. Çünkü bu bilinç durumuna burada hazırlanır. Acı çekmeme, hızlı, ani ölümler, biz genelde şöyle tabir ederiz ya, yani ölümü de hızlı olsun, acı çekmeden ölsün deriz ya, bu da büyük bir yanılgıdır. Bilakis ani ölümler ölüm anını da uzatır. İnsan bu dünya öbür dünya arasında kalabilir ve bunu atlatamayabilir. Buna hazır değilse. Evet, biraz korku filmi moduna girdik ama Hollywood'da bu benzer. Yok hocam, hatta Evet, bununla ilgili sorular var, lütfen onu alalım. size yönelteyim istiyorum. Ölüm sonucu tercih sunuluyor deniliyor. Tamam mı, yoksa tekamüle devam mı Evet, diye spiritüel sormuşlar. kültür bu soranın da cevap verenin de insan olduğuna, yani ruh olduğuna, yani idrakin, erkin, inisiyatifin eline alındığından bahseder. Ölüm anı inisiyatifin ele alındığı, o büyük logosla, yani tikel olan şeyin tümel olduğu,
kolektif olduğu, külli olduğu bir yerde bu inisiyatif ele alınır ve bu inisiyatif çerçevesinde yazılı olan, kolektife yazılmış olan, ki bu metaforik olarak iki omuzumuzdaki iyi ve kötü defterler olarak kendini gösterir. Her düşündüğümüzden dahi sorumluyuz diyor. Bırak konuşmayı. Demek ki kayıt edilen, kayıt tutulan bir yer var. Bu çerçevede baktığımızda biz her şeye karşı sorumluyuz. Ve bu sorumluluk çerçevesinde yaşarız ve ölürüz. Soru neydi? Öldükten sonrasında tercih tercih sunulmazsa. sunuluyor deniliyor. Tamam mı, Yok, yoksa tekamüle tekamüle devam devam mı? eder. Yani size şöyle bir yol ayrımı sunmaz. Demez ki ya bak bunları yaptın, İstiyorsan bunları tekrar deneyimle. Bunu diyen bir şey yok. Gören de, gözleyen de, konuşan da, duyan da biziz. Bu önemli bir yabancılaşma. Yani biz panteist bir görüş çerçevesinde baktığımızda, ki bu ölüm inançları tamamen panteisttir. Yani vahdet üzerine, Tanrı'nın bildiği, Tanrı'nın evrende her zerrede nüfuz ettiği üzerinden yürür. Haliyle bu dünyada ölmek denilen, işte vahdet denilen yere gelir. Ben Allah'ım noktasına kadar gelir. Bu ne demek? Erkimi elime aldım demek. Yazgımın üstüne bindim demek. Kendimi o büyük aklın içinde buldum demek. Kendimi buldum demek. Konuya böyle baktığımızda daha belki anlamlı olabilir. Haliyle ruh göçtüğünde, yani kendinin farkına vardığında, bakın ölüm bir kendine farkına varış halidir. Kendinin farkına varış halinde kendisiyle muhatap olur. Yani bunu günde 5 vakit yapın diyor zaten. Kendi huzuruna, kendinle buluşmaya, kendinin miracına diye tabir edilir. Her namaz, her vakit bir miraçtır. Buluşma anıdır. Bunu hayatın geneline yaymaya çalış der. Yok olmadığı ölümde zaten bu olacak der. Haliyle orada size bir seçenek sunulmaz. Buradaki seçeneklerimizle gideriz. Haliyle burada yaptığımız her şey orada yapayalnız kaldığımız bir anda hesaplaşmaya neden olur. Hep böyle mış gibi yapıyoruz ya, manevra yapıyoruz ya. Görmedi, duymadı diyoruz ya. He? Görmedi, duymadı olan, duyan da biziz, gören de biziz. Kime ne hesap vereceğiz? Kendimize vereceğiz o hesabı arkadaşlar. Bunu yaşarken yaparsak, bunun yolu da erdem. Erdemde seni cezalandıran bir şey yok. Bakın erdem kututsuzdur. Erdemde iyi yok, kötü yok. Erdem seni dengeye getirir. Eğer dengede değilsen iyi ve kötü üzerinden inşa edersin. Hep şunu söylüyorum mütemadiyen de. Ben iyiyim dediğin an karşındaki kötü subliminal mesajın budur. Ben iyilerin tarafındayım. Yani sen neyin tarafında? Bir yerin tarafında olduğunda, ki buna çit diyoruz. Çiti ördüğün an çitin dışı ve içi diye bir kavram oluşur. Çiti örmediğin sürece bir mesafeden, bir duvardan, bir engelden bahsedemeyiz. İnsan çit, duvar örmeyi çok seviyor. Kendini korumaya alıyor. Bu memeli içgüdüsü. Eğer biri size ben iyilerin tarafındanım, bunlar kötü, kötüler var, kötüler bizi bakın bu bir frekanssal değer olarak zaten kötüyü var eder. Kötünün, şeytanın sevdiği şey budur. Beni gördüler der, sevinir. Bak, sevindirmeyin şeytanı ya. Beni gördü der. Beni ötekileştirdi der. Çünkü şeytan bizim içimizde. Şeytanı dışarıda arıyoruz değil mi? Mütemadiyen hep başkaları kötü. Siz sütten çıkmış ak kaşıksınız. Muhteşem canlılarsınız. Hep kötüler dışarıda. Öyle bir kötü oluruz ki. Evet, o Annenizin kim? dediği gibi kim o falan. Evet, var diyor. Var diyor böyle insanlar. Anne bak sana diyorum ya. Sana diyorum. Var. Var oğlum diyor, öyle insanlar var diyor. Allah korusun bizi. Bizden uzak dursunlar diyor. Evet, Bizden uzak böyleyiz olsun. yani. Evet. Hocam şey sormuşlar. Buradaki bilgiyle orayı bilmek Mümkün. mümkün değilse burada edindiğimiz Mümkün. bilginin amacı Zaten ne? amacımız bu. Buradaki bilgiyi bilgeliğe çevirmek. Bilgi kitap bilgisinden bahsetmiyorum. Elini yıkama bilgisinden, yüzünü yıkama bilgisinden bahsetmiyorum. Kitabı çevirme, yemeği yeme bilgisinden. Bakın yürümeyi bile sonra öğrendik arkadaşlar. Konuşmayı bile sonra öğrendik. Bunlar hep öğrenilmiş şeyler. Bunlar bize öğrendiğimiz şeyleri içselleştirelim diye, bilgiyi bilgelik haline getirelim diye öğretildi. Biz o bilgiyi salt bilgi olarak, literal, didaktik bilgi olarak kullanıyoruz. Uzmanlık dalı. İş bitiyor, eve geliyor, pijamayı giyiyor, yatıyor. Sabah tekrar uzmanlığına gidiyor. Hayır, yaşam biçimi haline getireceğiz. Her okuduğumuzu, her duyduğumuzu, her şey yaşamın içine dahil olacak. Biz yaşamımızı ayırıyoruz hayatımızdan. Bunun farkında mıyız? Soruyorum size. Kimse bunun farkında değil.
Hep kendimizden kaçıyoruz. Ne aracılığıyla? Televizyon aracılığıyla. Bakın kitap da bunun için bir kaçış yöntemi, biliyor musunuz? Zihnimi boşaltıyor. Beni oyalıyor. Hep kaçıyoruz. Sabah 9'da mesai başlıyor. Akşam 5 olsa da gitsem diyoruz. Kaçıyoruz. O anlar, o kabus anlar, adına iş dediğimiz bir tatil özlemiyle geçiyor. Hep bir tatil özlemiyle. O bir hafta tatile gidiyoruz. O da pıt diye geçiveriyor. Hay Allah, yeniden başladı çile moduna giriyoruz. Evet arkadaşlar, bu dünyayla öbür dünyayı ayırmaya devam ettiğimiz sürece kendimizi de ayırırız. Dışarıdaki Murat İrfan'la evdeki Murat İrfan farklı karakterlerse işte büyük sorun o zaman başlıyor. Evde pijamalı Murat İrfan, dışarıda fraklı Murat İrfan olmaz. Bunları dengeleyin. Görüntüden ibaret Murat İrfan olmaz. Bunu zihinsel olarak barıştırın. Evdeki tutumunuzla, kediye olan, kızınıza olan, oğlunuza olan, annenize olan tutumunuzla sokaktaki adama olan, kadına olan tutumunuz aynı olmadığı sürece samimi değilsiniz. Kime? Kendinize. Önce kendinize samimi olacaksınız. Bakın, erdemler kişiye hizmet eder. Erdemler kişiye hizmet eder. Ahlak sosyale hizmet eder. Mış gibidir. Çok ahlaklı bir adam, çok efendi bir adam dersiniz. Çok güzel. Oh, alkışı aldım. Ya Rabbi şükür, eve gidersiniz ama öyle ahlaksızsınızdır ki, öyle ahlaksız bir adamsınızdır ki bunu kendiniz bile göremezsiniz. O kadar içselleştirmişsinizdir ki, onu o kadar doğallaştırmışsınızdır ki, o kadar doğaldır ki onun bir ahlaksızlık olduğunu bile farkına varamazsınız. İnsan böyle bir canlı. Ve bundan kendini sorumlu hissetmez. Ben Adana'da yetiştim ya, bak. Ben Adana'da, çocukluğum Adana'da geçti. Adana 70'li yıllarda muazzam bir yerdi. Yani bugün filmlere konu olan bir kesiti yaşadım ben. Benim için o kadar doğaldı ki Allah'a, peygambere küfür etmek. Ben etmiyordum, o ayrı. Ama o kadar doğaldı ki kavga etmek hayatın belirgin olduğu şeydi. Kavga etmeyen bir adam, bir çocuk yaşayamazdı orada. Adana'dan bahsediyorum. Yaşamı anlamlı kılan şey tepkindi, tepkiselliğindi. Bugün çok iyi idrak edebiliyorum. Ne mutlu ki orada yaşamışım. Ben küçükken şöyle bir şey yaptım, bunu hep söylüyorum. Çok muazzam bir şey. Gaziantep'e gittik, sokakta dolanıyorum, oyalanıyorum. Bir çete geldi böyle, benden büyük, 3-4 tane çocuk. Sıkıştılar, dalga geçiyorlar. Bak, bendeki özgüvene bak. Bak, bendeki inşa edilmiş olan Adanalılığa bak. Çıktım onların karşısına, dedim. Arkadaşlar, ben Adanalıyım ha, dedim. Böyle durdular. Adanalı olmak ne demek acaba? Adanalıyım dedim. Bak, hepinizi döverim dedim. Yani bir vursalar uçacağım ha. 4-5 tane genç çocuk, hepinizi döverim dedim. Kaçtı gittiler. Muazzam bir şey var. Ah! Bilmiyorum Cesarete işte. mi Bak, yoruyor peki hocam? içinde bulunduğunuz durumun halini alırsınız. İçinde bulunduğunuz durumun dışına çıkmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum sizi kör eder. Yani balığa suyu anlatamazsınız arkadaşlar. Anlatamazsınız. Balığı dışarıya aldığınızda da ölür. O zaman suyu anlar. Bak, ölüm bu işte. Hayatı anlayabilmek için gerekli olan malzemedir. Balığa suyu anlatamazsınız. Adanalı bir çocuğa kavgasız bir dünyayı anlatamazsınız. Adana'nın dışına çıkarırsın, görmesini sağlarsın. Balığı dışarıya çıkardığında ne olur? Ölür. İnsanı öldürdüğünde yaşadığın şeyi görürsün. Yaşadığın diyarı görürsün. Çok basit. Balık suyun içinde olduğunu bilmez. Bu haliyle burada yaptığımız her şey ölüme dair. Ölüm hayata dair. Bunları birbirinden ayırmaya başladığınız anda mutsuz olursun. Evet, bayağı heybetli, hararetli konuştum bugün. Bugünlerde. Evet. Hocam bir iki Alalım, tane kısa alalım. soru cevap var. Ondan sonra da biraz etraflıca bir anlatabileceğiniz bir şey soru var. Hafıza kayıt mıdır demişler. Hafıza, erdemlerde bellek diye bir kavram var arkadaşlar. Bu arada şu an o 324 kişiye ısrarla tüm samimi kalbimle, içtenliğimle ben bu konuda özellikle Spinoza'nın Etikasını öneriyorum. O kitabı okuyun. Eğer buna vakit ayırırsanız, erdemler konusunda biraz zaman harcarsanız bu soruların hepsinin orada yanıtını bulacaksınız. Yani
geçmiş ve gelecek belleğini inşa eden şey erdemlerdir. Bazı erdemler geçmiş belleğini, adına hafıza diyoruz popüler anlamda. Bazı erdemler gelecek belleğini, yani olasılığı inşa eder. Bunları inşa etmediğimizde, bu erdemlere sahip olmadığımızda burası akışkan bir yerdir. Depolayamayız. Neyin bize lazım olduğunu, neyin öncelik olduğunu bilemeyiz. İnsan bilemeyen bir canlıdır arkadaşlar. Bu bilme halinden bir an evvel kurtulun. Bu çok egosantrik bir hal. Ben her şeyi biliyorum, ben her şeyi idrak ediyorum, ben her şeyi aklımda tutuyorum, ben her şeye de cevap verebiliyorum hali büyük çukur. Ne kadar aciz içinde olduğumuz, ne kadar zayıf olduğumuzu idrak ettikçe kendimizi anlamaya başlarız. Bizim diğer canlılardan hiçbir özelliğimiz yok ya. Hiçbir artı özelliğimiz yok. Bilakis çok üzgünüm, eksi özelliğimiz var. Çok üzgünüm. Yaptığımız binanın altında kalıyoruz ya. Ha? Hangi kurt kendi ininde binasının altında kaldı? Hangi şempanze ağacın altında kaldı da öldü? Soruyorum size ya. Lütfen. Böyle de bir hal içindeyiz. Evet. Çok büyük acı çekiyorum bundan. Çünkü bu bilinçsizliğimiz, yani doğa insanı öldürmez. İnsan insanı öldürür. Öldüğümüzde iyi bir yere gideriz. Orada bir sorun yok. Hep şunu söylüyorum. Kalanlar için zor. Giden gitti. Giden gitti. Giden vadesini doldurdu. Hatta şu konuda da sizi rahatlatıp acı çekerek gitmek öbür tarafa geçmeyi kolaylaştırdı. Üzülüyoruz ya. Ya bir türlü ölemedi adam ya. Değil mi? Çok muazzam bir korku filmi. Ölemiyor. Hayır. Ölümü hakkıyla yaşıyor. Biz acıdan kaçmaya çalıştıkça acı çekeriz. Acıdan kaçmaya çalıştıkça, acının böyle bir huyu var arkadaşlar. Acının böyle bir yönü var. Sen ondan kaçtıkça sana acı verir. Onunla yüzleş. Şeytan diyoruz işte buna ya. Hayattaki en büyük acılardan biridir. Kendini acıtabilmeyi öğrenmemiz lazım. Yüzleşmek. Sırtını dönersen, bu metafor da çok değerlidir. Şeytana sırtını dönme derler. Muhatap al. Konuş. İdrak et. Anla. Sen gibi konuş. Yüzleş. Hatta İslam'da şeytanını Müslüman yap der. Evet, önümüzdeki dönemlerde belki bir şeytan oturumu yaparız. Orada da kendi içimizdeki gerçekliğimizle yüzleşebiliriz. Umarım. Güzel. O zaman hocam önümüzdeki yayın başlığı belli oldu. Yok, o konulara girmeyelim. Taşlarlar bizi Allah. Zaten bu adamın tipinden hiç hoşlanmadım. Ya var bunda bir satanistler falan deyip. Evet. Halkımız bu konuları çok sever. Böyle hemen malzeme vermeyelim. Ya zaten bu adamdan hiç hoşlanmamıştım. Vardı bunun altında. Ağzında, baklayı ağzından çıkarttı nihayet falan diyebilirler. Ve kazançlar içeride olsun arkadaşlar. Dışarıdaki görüntüye aldanmayın. Kuşkusuz birbirini yererek, eleştirerek gelişebiliriz. Hatta eleştirmenin bendeki karşılığı şu: seni çok seviyorum demek. Gösteremiyorum sevgimi demek. Seni kıskanıyorum demek. Seni kıskanıyorum demek dünyanın en primitif, ilkel, seni seviyorum deme biçimidir. Eğer biri birine acımasızca eleştiriyorsa sevgili Kerem, şunu bil ki seni çok seviyorlar. Konuya böyle baktığımızda bir durun şöyle bir. Ha, seviliyorsunuz. Ben daha çok seviliyorum. Yerden yere vuruyorlar beni. Yok, siz de biz hocam. Bizi çok evet, son videoda özür diliyorum yani. Onları böyle bir şeye sevk ettiğim için özür diliyorum. Onların kendisiyle yüzleşmesini sağladığımız için de iyi bir vesile oldu. Kendinizden utanın. Hay Allah. Hocam bir soru daha var. Spatyum nedir? Güzel. Spatyum spiritüel kültürün bir diyarıdır. Kuşkusuz birçok dinde bir alandan bahsedilir. Bu alan bir toplanma alanıdır. Yani ruhların, şöyle metaforize edeyim, daha iyi hayal edebilirsiniz. Bir meydan düşünün. Bu meydan kapılarla çevrili bir meydan. Binlerce de kapı var. Bu kapılardan giriş çıkışlar söz konusu olur. Bu meydanda da böyle bir merkez var ve ruhlar o merkeze toplanır. O merkezde de ortada senin erkin, senin kuvvetin, senin ruhun, senin temsilcin. Hani arena deriz ya, böyle arena bir toplaşma yeridir. Bir de moderatör vardır. Soru sorar sana. Eskiden arena diye bir haber programı vardı. Evet. Açık oturumlar vardı. O dönemler şimdi mümkün değil. İki tane adamı bir araya getiremiyoruz. Hepsi birbirine kavga ediyorlar. O zaman 2 tane 3 tane adam bir araya gelip tartışabiliyordu.
İşte Spadyum'da böyle bir şey. Ruhlar toplanır, moderatör soru sorar. Orada ruhlar parmak kaldırır. Ben bu konuda bir deneyim sahibi olmak istiyorum. Ben bu karma yasası çerçevesinde Hint kültürlerinde, uzak doğu kültürlerinde kendini gösteren bir kavramdır. Eklektik olarak spiritüel kültüre eklenmiştir. Bu arenada durum vaziyet değerlendirmesi yapar ruhlar. Bir moderatör eşliğinde. Bu moderatör de yine bakın metaforik olarak sizsindir. Yani sizin dışınızda bir gerçeklik yoktur. Ortak aklın alanıdır. Spadyum ruhların dünyaya gelmeden önce veya geldikten sonraki buluştukları yer diye tabir edilir. Görevler alınır ve kapılardan diyarlara gidilir. Bir kapı Afrika'ya çıkar, bir kapı Avrupa'ya çıkar, bir kapı 1800'e çıkar, bir kapı 1600'e çıkar, bir kapı 2023'e çıkar. Yani Spadyum'da da zaman yoktur anlamında söylüyorum. Doğum, yani Spadyum'daki o alan zamansızlık alanıdır. Tüm zamanlar o alan içerisindedir. 1800 yılındaki Ahmet'le 2023 yılındaki Mehmet aynı alanda karar verir. Hatta verilmiştir. Biz dünya zamanıyla bunu algılayamayız. Orada verilmiş olan karar, bir anda verilmiş karar, biz 1 milyon yıl gibi yaşayabiliriz. Hatta bununla ilgili şöyle bir metaforu da yine sizin programda anlatmaya çalışmıştım. Bir meleğin arşa ulaşma süresi insan ömrüyle kıyaslandığında insan ömrü bir meleğin yaşamının 3 dakikasına denk geliyor. Hani diyoruz ya melekler bizi korusun, melekler bizi gözetsin. Melek seninle muhatap olduğu an sen zaten ölüyorsun. 3 dakikalık bir ömrün var. Konuya böyle baktığımızda mevzunun ne kadar derin ve mevzunun ne kadar aciz içinde olduğunu, ne kadar düşük bir canlı türü olduğumuzu, bir medet umma halinin aslında bilince yani zamana yani sanal bir alana mahkum olduğumuzu gösterir. Seninle ilgilenecek hiçbir şey yok. Sen kendinle bir başınasın. Kuşkusuz diyar değiştirdiğinde muhatap olacaksın. Biz kitabın iman edilmesi gereken her yönüne iman etmek zorundayız. Ama şu gerçekliği de atlamayalım. Senin elinden tutacak, sana yol gösterecek, seni yoldan çıkaracak her şeyi senin içinde. Senin dışında değil. Bu adamla keşke karşılaşmasaydım ya. Bu kadın benim hayatıma girdi, beni mahvetti. Bu adam, bu ortak olduk, beni dolandırdı dediğiniz yerlerde çok samimi söylüyorum bir işaret vardır. Bu adam senin hayatına niye girdi? Bu kadın senin hayatına niye girdi? Sen bu adamla niye böyle bir işe girdin? Niye sonra dolandırıldım dedin? Hatta geçen oturumda hatırlayın çok güzel bir giriş yapmıştınız. Hani Hızır adamı dolandırmış ya. Hızır diye sen ona para vermişsin. Ya konuyu kapat. Konuyu kapat. Dolandırsın ya. Sen içinden ona Hızır diye para vermişsin. Sonra dolandırdığın hissiyle verdiğin paranın hesabını soruyorsun. İşte soyut ile somut kavramlar böyle karışıyor. Sen safiyane duygu içerisinde ben Hızır'ım diyen bir adama 1 lira vermişsin. Sonra o adam demiş ki sana ben Hızır değilim seni kandırdım yani. Sen de bozuluyorsun. Bak beni dolandırdı diyorsun. Ya sen o safiyane duygunla onu Hızır olarak kabul ettiğin eşiği niye değiştiriyorsun ya? Niye duruma göre şekil alıyorsun? Niye vaziyete göre karakterini değiştiriyorsun? Niye havaya göre kıyafet giyiyorsun? Niye sana söylenene göre manevra yapıyorsun? Senin bir karakterin yok mu? Senin bir olgunluğun yok mu? Senin bir tarifin yok mu? Kerem'e ayrı, Ahmet'e ayrı, Ayşe'ye ayrı mı konuşacaksın? Mehmet'le başka türlü konuşacaksın. Aman diyeceksin ya Mehmet'e kendimi güzel göstereyim. Ahmet de zaten ya paça. Onunla bir şey konuşmama da gerek yok deyip orada rahat davranacaksın. Böyle bir şey var mı? Bu karaktersizlik, bu olgunluğu en zayıf olduğu yer. Şu an toplumun içinde bu çok yaygın. Mütemadiyen herkes birbirini kazıklıyormuş hissi içinde ve bu çok ciddi anlamda bir tedbir gerektiriyor. Güvensizlik oluştu. İnsan insana güvenmiyor. Çünkü kendine güvenmiyor. Çünkü kendisi de aynı şeyi yapar. Biri onun önüne geçerse o da gider 3 öne geçer. Trafikte bunu hissediyoruz. Biri sana saygısızlık yaptığı zaman bunu başarı görme durumu var tabii, bir hocam. Bunu başarı görme şimdi durumu biri var. senin önüne geçti ya sen onu eğitmeye çalışıyorsun. Eğitmeye çalışmanın yöntemi ne biliyor musun? Sen de onun önüne geçiyorsun. Öğrensin diyorsun. Ya sen kimsin ya? Neyi öğretebilirsin? Böyle bir halimiz var. Bu yarı tanrı halimiz var. Tabii başarı, başarısızlık hikayesi ve anneler babalar tarafından kodlanmış bir şey. Çocuk alkışlanmalı, çocuk başarılı olmalı. Başarının kriteri var. Bu kriterler yerine getirilirse başarılı bir
toplum oluşur. Bu toplum o başarı kriterleri içerisinde varlıklı olur. Yani son 100 yılda psikolojik rahatsızlıklar son 1000 yılın psikolojik rahatsızlıklarını 4'e katlamış abi. Ne yapacağız? 4'e katlamış. Demek ki hastayız. Hasta olduğumuzu da farkında değiliz. Bu da aynı benim Adana'da yaşadığım öykü gibi içinde olduğumuz işini fark etmiyoruz. Ben o döverim dedim ya. Ben seni döverim dedim. Ben Adanalıyım dedim. Bak, Adanalılık üzerinden bir dövüş kültürü yaratmışım. Dövüş bildiğimden değil. Kesin döverler, parçalarlar beni. Mesele o değil. Yani bu tabii sen onu öyle benimsiyorsun ki o senin hayata tutunduğun yer oluyor. Tarif ediyorsun kendini. Tarif edemezsen yok olursun. Tarif ettiğimiz, bakın, insan çevresinin ortalamasıdır diyoruz ya. İçinde bulunduğumuz durumun kendisiyiz aslında. Buna dikkat etmiyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu bir tahlil edelim. Arkadaşın kim, dostun kim, yoldaşın kim, hocan kim, konuştuğun kim, dinlediğin kim, neyi izliyorsun? Böyle baktığımızda dehşet verici bir manzarayla karşılaşabiliriz. Hatta bunun farkında da olmayabiliriz. Balık misali. Öyle konuştu, geçti, gitti. Hali de olabilir. Kendimizle bir an evvel tanışmamız gerekiyor arkadaşlar. Konu reenkarnasyon, konu ölüm, konu ruh. Hepsi aynı yere çıkar. İnsan bunlara maruz kalıyor. Burada konunun asli kahramanı, başrol oyuncusu insan. İnsanı bir kenara koyup ruhtan bahsedemeyiz. İnsanı bir kenara koyup ölümden bahsedemeyiz. İnsanı bir kenara koyup reenkarnasyondan bahsedemeyiz. Hocam, ruhlar meclisi dediniz. O çok dikkatimi çekti. Ben diğer konuşmalarda da hep böyle takıldığım bir konu vardır. Hep deriz ya, böyle işte dünyada yaratılmış bölgesel işte ruhlar, işte Amerika'da yaratılan ruhlar oranın şartlarına göre yaşamak için uygundur. Türkiye'de, Anadolu'da yaratılmış ruhlar buraya uygun şekilde gelmiştir diye. Yani bu ruhların bir level durumu var mı? Bu meclisten de şimdi Evet, oraya güzel. bir Bir bağlantı level yapalım. durumundan söz edilir. Haliyle coğrafyaların birer erginlik seviyeleri vardır. Yani aydınlanma seviyeleri vardır. Bunu zaman zaman tartışırız. Kendi içimizde de tartışırız. Ya Finlandiya'da da ne güzel yaşıyorlar. Ya Almanya'da da ne güzel bir disiplin var. Ya Araplar da çok para kazandı ya. Ya biz de ne kadar sefiliz ya. Ya bu Yunanlar da yiyor, içiyor, vur patlasın. Bakın bu küçük bir mesaj içerir aslında. Yani ruhların bir level'ı yok. Ruhlar kuşkusuz homojen. Her şekilde, her etkide, her durumda kendisini ifade edebilen bir durum. Ama coğrafyalar birer level. Yani bulunduğunuz, hani coğrafya kaderdir diyoruz ya. Ya 250 kilometre yukarıda da olsaydım, benim öyle bir yazım var. Ben Adana'da doğmuş biri olarak, yani 250 metre kuzeyde doğsaydım Karadeniz'de olurdum. 250 kilo, bakın 250 kilometre ile sınırlı bir coğrafyadan bahsediyorum. 250 kilometre güneydoğuda doğsaydım Kürt olurdum. 250 kilometre güneyde doğsaydım Arap olurdum. 250 kilometre batıda doğsaydım Türkmen olurdum gibi. Böyle bir baktığımızda olaya, ya aslında ne kadar küçük ölçeklerde kendimizi ve çevremizi yeriyoruz. Nasıl sınıflıyoruz? Halbuki coğrafya kaderdir bu. Sen ihtiyaca binaen o mecliste verdiğin karar üzerinden ben burayı deneyimlemek istiyorum diyorsun. Ve bu deneyimleme isteğin senin kudretin, senin erkin, senin kararın. Bunu sana kimse dayatmıyor. Sen çünkü Tanrı parçasısın. Yani üst level'da bir logosun, büyük aklın, sendeki izisin. Sen onun tezahürüsün. Sen onun gölgesisin. Bir sürü böyle kavram var. Haliyle her dini inançta bu küçük nüanslar içerse de özü itibariyle biz yukarıda olan, aşkın olan, bize uzak olan ilahinin ya da kutsalın birer görüntüsüyüz. Birer temsilcisiyiz. Birer halifesiyiz. Bu çerçevede baktığımızda kutsal metinler tam bu söylediğim şeyleri destekler. Haliyle bulunduğunuz coğrafya size gerekli olan doneyi verecektir. Tabii ki değişime açık olmak zorundayız. Eğitime açık olmak zorundayız. Bazen coğrafya değiştiriyoruz. Son 20 yılda göç çok oldu. Hem pozitif anlamda hem negatif anlamda. Yani beyin göçü diyoruz. Hep bir mekanda ferahlık vardır kuşkusuz, ama o ferahlık
bir süre sonra, bakın bunu Almanya'ya giden ilk işçilerde görmüşüzdür. Gidenlerin birçoğu geri döndü. Yeni nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesil orada kuşkusuz belki benimsemiş durumda ama yani gitmek, dönmek fiilini de, gitmek bir neticeyi de beraberinde götürmek anlamındadır. Yani ben burada tutunamadım ya. Ha, neyse gideceğim, döneceğim bir yer var. Fikri çok tehlikeli. Döneceğiniz bir yer fikrini absorbe edemez, unutmazsanız gittiğiniz yerde de başarılı olamazsınız. Yani kendinizden kaçamazsınız demek istiyorum. En nihayetinde evet bir level var. Ruhlar arasında level yok ama gideceğin coğrafya, deneyimleyeceğin, biriktireceğin her neyse, ne için biriktiriyorsan onu kolektife biriktiriyorsun. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Biriktireceğin yeri tercih ediyorsun. Yani bir savaş ortamında doğabilirsin. Bir ferah, refah ortamında doğabilirsin. Sakat doğabilirsin. Çok varlıklı bir aileyle dünyaya gelebilirsin. Veya çok büyük bir sefalet çekebilirsin. Bu senin tercihin. Ve bu tercihe saygı duymak, kucaklamak zorundayız. Biz, bize verilen, bizim maruz kaldığımız hayatı yaşamakla yükümlüyüz arkadaşlar. Bunun dışında bir hayal kurabiliriz kuşkusuz ama an denen kısım bu. Durumdan muzdarip olmak değil, durumdan mutlu olmak. Durumudan razı gelmek. Duruma razı olmak fikri çok önemli ve çok geliştirici. Razı olduğunuzda gelişebilirsiniz arkadaşlar. Aksi takdirde sürekli kendinizi döversiniz, çevrenizi döversiniz. Kendinizle barıştıktan sonra o buhranlı dediğiniz, sevmediğiniz ortamdan çıkabilirsiniz. Kuşkusuz bunu başaranlar da var. Yani level'dan bahsettik de şimdi level şimdi şuna geleceğim hocam. Seçim yapıyoruz dediniz. Seçimi O bu bilincimizle yapmıyoruz. seçimde Yüksek bilincimizle yapıyoruz. Ve bu bilincimize test etme imkanı veriyoruz. Diyoruz ki ben dünya... o bilinç peki o bilincin level'ı aşağı ya da yukarı deneyimlemek mi seçiyor peki? istediği şey üzerinden kurguluyor. Yani spiritüel kültürde bu böyle. Neyi deneyimlemek istiyor mesela? Birçok şeyi deneyimlemiş. Diyor ki bu sefer de ben diyor kel bir adam olarak yaşamak istiyorum diyor mesela. O zaman experience seviyesi diyelim biz. Evet. Tecrübe seviyesi yüksek. Kuşkusuz bunu bir yaşam içerisinde de deneyimleyebilir. Yani şuna da karar verebilir. Ben hem uzun saçlı olacağım, hem kel olacağım, hem gözlüklü olacağım, hem güneş gözlüklü olacağım ve buna da karar verdim deyip bunu bir yaşam içinde de çözebilir. Veya buradan alamadığı neyse o spadyum denilen yerde ya burada eksik kaldım ben deyip ben yeniden şu coğrafyada böyle bir kimlikle işte tenasüh denilen kavram bu. Yeniden bir kimlik. Çünkü orada o spadyumda sen olmuyorsun. Sen değilsin. Sen bütün oluyorsun. Burada bireyken, bilinçken orada kolektif oluyorsun. Kolektifte Murat İrfan'ı bulamazsın. Murat İrfan bilinci birçok insanda vardır. Kerem bilinci de birçok insanda vardır. Bu ortak bir frekanstır. Kerem olduğu için Kerem değildir. Kerem bilincine sahip olduğu için Kerem'dir. Yani aslında orada var olan bir şeyi biz yere indirmişizdir. Dünyaya indirmişizdir. Ben gibi düşünen milyonlarca insan var. Aynı düşünen. O Murat değil. O Samet. Ben Murat. Ama biz birbirimizle eşgüdüm içinde olabiliriz. Birbirimizi bulabiliriz. Ya da birbirimizden habersiz aynı şeyleri aynı idrak seviyesinde paylaşabilir, konuşabilir. Bunun mücadelesini verebiliriz. Haliyle orada level'lar, evet frekanslar aynı şey gibi nota gibi düşünün. Ben do notası, do notasından da 120 tane var. Mi notası 180 milyon tane var. Si notası 200 milyon kadar var. İşte fa notası böyle düşünün. Bu notalar birbirini tanır. Ama tanıma hali bir sempatidir öyle diyelim. Ama do ile si çok açıktır arası anlamında söylüyorum. Biri o diye çıkar, hi diye çıkar. Aradaki farkı insan tolere etmek istemeyebilir. Onunla buluşmak istemeyebilir. Onunla zaman geçirmek istemeyebilir anlamında söylüyorum. Haliyle birey olarak, isim olarak, nesne olarak, form olarak, biçim olarak, isim olarak bakmayın, frekans olarak bakın. Ortak frekanslı insanlar birbirleriyle mutlu olurlar. Haliyle birbirlerinin de frekanslarını yükseltir ya da alçaltırlar. Bu da toplumsal refahın göstergesidir. Sosyal refahın göstergesidir. Hani diyoruz ya Finlandiya'dakiler çok güzel yaşıyor. İşte bu bir eşgüdüm olduğunu gösterir. Kendi içinde eşgüdüm olduğunda oranın fakir ya da zengin olduğu bizi ilgilendirmez. Çok ilginçtir bakın zaman zaman konuşulur.
çok tutumlular, çok şeyler, ne denir, savurgan değiller gibi bir kavram vardır. Mesela biz de öyle olsak, biz de savurgan olmasak, biz de tutumlu olsak belki Finlandiya gibi oluruz. Yok, biz oraya bakmıyoruz. Biz neye bakıyoruz? Bunlar refah içinde yaşıyorlar diye bakıyoruz. Refah içinde yaşamak, görüneni değerlendirmek değil, görünmeyeni değerlendirmektir. Ne demek istiyorum? Eğer bir rezonans oluşmuşsa, bir toplumsal uyum oluşmuşsa, o toplumsal uyum çok fakir olabilir, çok zengin de olabilir. Yani kriterimiz bizim burada çok farklı. Biz refah seviyesini varlıkla eşitdeğer tutuyoruz. Refah seviyesi bilincin eşgüdüme girmesiyle mümkündür. Yani gözetmekle mümkündür. Yani erdemle mümkündür. Biri gibi hissetmekle mümkündür. Biz biri gibi hissetmiyoruz ki. Biri öteki gibi ve mütemadiyen medya, sosyal medyada bunu pompalıyor. Bunlar düşman, bunlar gavur, bunlar öldürecek, bunlar deprem yaptı, bunlar havayı yaptı, bunu şunu kirletti, bunlar sakallı, bunlar sakalsız, bunlar küresel, bunlar ulusal. Bak bitti. Sıktın ayağına. Kalbine, beynine sıktın. Şimdi sen Finlandiya'yı buradan değerlendiremezsin. Git bak orada belki de sefil yaşıyorlar ya. Sefillik ne? Yani ortalama gelir düzeyi mi? Konu gelir değil ki. Konu refah. Refahın nesneyle bir ilgisi yok ki. Nesneyle bir ilgisi yok. Yani şöyle bir istatistik var arkadaşlar. Bazı insanların 50 tane dairesi var. Bazı insanların hiç yok. Finlandiya'da öyle değil. Hı? 50 tane dairen olamıyor. Buyur bakalım. Elinden alınmış bir özgürlükten bahsediyoruz. Nasıl mutlu olacaksın ya? 50 tane dairesi olan insan Finlandiya'da mutlu olur mu zannediyorsunuz? Olamaz ki. Sen onun varlığını nasıl elinden alabilirsin? Çalışmış, çabalamış, 50 tane daireyi almış, hak etmiş. Sen onun o varlığına nasıl göz koyabilirsin? Sen o adamı Finlandiya'da mutlu edeceğini mi zannediyorsun? Haliyle burada o sosyal mutabakat çok önemli. Sosyal mutabakatta nesneyle hiçbir ilgisi yok. Evet, ruhlardan nerelere geldik? Evet. Ama ruh insanın temel taşı. Yapacak bir şey yok. Hocam ortak kaynak dediniz. Demin de kayıttan bahsettik. Benim de aklıma şu geldi hocam. Hani bazen şu söylenir. Derler ki bir fikir birden fazla insana aynı fikir Gelir. gelir. Doğru. Ama bir kişi yapar. Burada bir bilgi akışını ortak kaynaktan mı çekiliyor ve onu yapan bir kişi olma Çok güzel. iradesi mi? İnsan aslında burada kendisini birey olarak tanımlar ve tanır. Bu birey kendi tikelliği, yani ego diyoruz ona. Eğer egosuyla barışamazsa tümel hale gelemez. İnsan özellikle konjonktürel dünyada egosunu inşa etmemiş insan sayısı dünya nüfusuyla hemen hemen aynı. Ego şöyle inşa olur. Alkışlanmak ister, sevilmek ister, var olmak ister. Sen alkışlamazsan, sevmezsen, var etmezsen o ego oluşmaz. Yani onay ister. Onaylanmak ister. Sen onaylamazsan, yerersen, döversen, söversen, yapmadın, beceremedin dersen o adamın, o kadının egosu oluşmaz. Ve bu başa beladır. Ego oluştuktan sonra bir level'dan bahsediyoruz. Tekrar sorunu alayım. Yani soruda şu hocam. Mesela ilham geliyor. Şimdi İlham birden fazla egosu insana oluştuktan aynı anda sonra geliyor. egosu oluştuktan sonra yani kendi varlığını, kendi bütünlüğünü, kendi dünyasıyla olan yabancılaşmasını hallettikten sonra ki bunun karşılığı zihin, kalp, beden korelasyonu. Bu sağlandıktan sonra, bu mutabakat sağlandıktan sonra, bu erdemlerle mümkün bu arada. Bu mutabakatı sağladıktan sonra artık kolektiften bir veri alma imkanın var. Bu sana aitmiş gibi, hissettiğin ki bu dönem dönem şöyledir, hani sanayi çağı diyoruz, bilgi çağı diyoruz, bilgelik çağı diyoruz. Böyle çağlar var. Bu dönem de çok önemlidir. Bu dönemde Anadolu aydınlanmadır. Anadolu üzerinden kaynaklanan, ışıyan bir aydınlanmayı sembolize eder. Yani bu topraklarda bilge insanlar çıkacak anlamına gelir. Bu çerçevede bunu dile getiren, getirmese dahi getireni onaylar şekline dönüşür. Demek istediğim şu, sorunun da cevabı şu. Birisi bir şey söylediğinde aykırı gelmez. Ne demek bu? Kolektif olarak toplum buna hazırdır. Toplum buna hazır değilse o adamı, kadını çarmıha gerer. Derisini yüzer, taşlar, yok eder. Hazırsa, yani o kolektif bilinç seviyesi oluşmuşsa, bununla ilgili zemin atılmışsa, temel atılmışsa, bununla ilgili bedeller ödenmişse zaman içerisinde
Artık o zamanı gelmiş bilgidir. Engellenemez. O açığa çıktığında onay alır. Yani şunun gibi basit anlamda yarın Kerem bir parti kurar. O parti Kerem'in düşündüğünün çok ötesinde taraftar bulur. Hatta Kerem bile buna hayret eder. 2 yıl sonra da iktidar olur. Bunun gibi bir şey. Yani zamanı geldiğini ancak toplum onaylar. Toplumun onaylaması da tam da sorduğun sorunun içinde gizli. Herkes aynı bilince ulaşır ama herkes bunun farkındalığında olmayabilir. Birisi çıkar bunun farkında olun derse farkında olur. Yani ne demek istiyorum? Oturumun başında söylediğim şeyi tekrar edeceğim. İhtiyaca binaen yaşarız. Neye ihtiyaç duyduğumuzla ilgili bir efekt vardır ama henüz açığa çıkmamıştır. Birisi çıkar, buna ihtiyacın var der. İşte ben yaşım itibariyle Türkiye'deki ilk AVM'nin proje operasyonu içerisindeydim. Orada konuşulan konu şu idi. Ya biz böyle bir çarşı açacağız ama insanlar gelir mi acaba? İlk AVM Erenköy'de açılıyordu. İlk gross market, büyük marketti. Herkes çok endişeliydi. Ya buraya insanlar nasıl gelir acaba? Açıldığı gün böyle oldu. Takip eden yıllar içerisinde binlerce AVM, şu an hayatımızın içinde AVM'siz yaşayamıyoruz. AVM'siz soluk alamıyoruz. Ne demek istiyorum? Zamanı gelmiş olması burada bir riski de gösterir. O projeyi riske eden bireyler maddi manevi riske girmişlerdir ama onay almıştır. Bu maddi göstergesi. Bunun manevi göstergesi de var. Yani bir gün bir yerde bir şey söylersiniz. Vay bu adamın, bu kadının peşinden gidelim haline dönüşür. Bu böyle. Basit. Hayat basittir. Çok dramatize etmeye gelmez. Hatta utangaçtır. Cevabı çok etraflıca, kapsamlıca verdiniz. Ama benim bir takıldığım bir nokta daha var burada. Hani o bilgi akışı, o ortak kayıt dediğimiz mevzu bir bağ var yani. Tüm işte milyarlarca insanın bağlı olduğu bir bağ var. Görünmeyen bir Evet, bağ var bugün sanki. dolanıklık yasası diyoruz buna. Bugün artık kuantum bunu anlatıyor. Bin yıllardır bütün metinler bunu anlattı. Görünmez iplerle birbirimize bağlıyız denildi. Bununla ilgili bir sürü mecazi kelimeler kullanıldı. Hepsi ip, sicim, bağ, kordon, boru anlamına gelen etimolojik kökenleri hemen hemen aynı olan tabir ve kelimeler kullanıldı. Bugün onu çok daha iyi anlıyoruz. Bugün kuantum dolanıklık teorisinden bahsediyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Mesafesi milyonlarca ışık yılı dahi olsa atomik düzeydeki bir uyarı, atomik düzeydeki bir uyarı, kardeş atomunu kendi frekansı içerisindeki salınımı, kendi frekans izotopu içerisinde olan molekülü evrenin öbür ucunda aynı anda uyarıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Görünmez bağlarla birbirimize bağlıyız demek bu. İşte frekans yasası bu. Onun için düşündüklerimizden sorumluyuz. Söylediklerimizden sorumluyuz. Tutumumuzdan, giyimimizden, temizliğimizden, işimizden, gücümüzden. Bakın bunların hepsi hem dışarıya yani hem ahlaki hem de erdemsel olarak içeriye ilgilendiren bir durum. Yani ben böyle yaşıyorum sana ne deme hakkına sahip değiliz. Biz durduğumuz, oturduğumuz anda dahi düşüncelerimizden sorumluyuz ve bunlar kaydediliyor diyoruz kutsal metinler. Bütün kutsal metinler, inançlar bir kayıttan bahseder bize. Çünkü öbür tarafta bir ceza da vardır. Yani olumsuz düşüncelerinden de sorumlusun diyor. Buna bir an evvel tedbir geliştir diyor. Bu yargılarından, yargılamalarından kurtul diyor. Sen kimsin ki diyor. Neyi yargılayabilirsin ki diyor. Sen kendinin farkında değilsin ki diyor bir başkasını konuşabilesin. Bir başkası hakkında yorum yapabilesin. Birini ötekileştirebilesin. Sen kırmızısın, sen beyaz diyebilesin. Bunu yapamayız. Bunu yapmaya hakkımız yok. Devingen bir ruha sahibiz. Ruhumuz kutupsal değildir. Sürekli devinir. Bugün kötü olan yarın iyi, yarın iyi olan bugün kötü olabilir olasılığı üzerinden çalışan, olasılıklar içerisinde olan bir ruhu sen kutupsal bir dünyaya mahkum edemezsin. Edince de acı çekersin. Ben iyiyim. Ben mavilerin yanındayım. Ben kırmızıyım. Ben siyahları destekliyorum. Ben doğuyu destekliyorum. Ben mi'yi destekliyorum. Ben fa'yım. Sen solsun diyemeyiz. Soruna cevap olmadı biliyorum. Manevra yaptım ama. Onun da farkında olmanı çok seviyorum.
Hocam o zaman son soruyu Lütfen. yönelteyim size. Çok soru var da Başka oturum. onlar Yine böyle başka sohbet konularla oturumu ilgili bu yaparız. konular. Yaparız. Başka oturumlara Yaparız. yine yaparız. Bu da aslında eski bizim işlediğimiz konulardan biriyle ilgili biraz. Rüya konusuyla ilgili. Bu çokça söylenen mevzulardan biridir. Rüyada başka bir dili konuşma hali. Nasıl açıklanır Şöyle bu hocam? rüya ve orgazm için bakın bu ikisi de küçük ölüm diye tabir edilir. Yani bilincin zamandan ayrılması, bilincin bir kolektife dahil olması. Onun için de kolektife dahil olma konusu hep dinler tarafından kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Haliyle cinsellik konusunun tabu olmasının nedeni bu küçük ölüm denilen kısmın kontrollü olması içindir. Haliyle orgazma hali, bakın bu uzak doğuya gittiğimizde bununla ilgili inançlar, itikatlar da var. Ve rüya hali küçük ölüme denk gelir. Bu ne demek? Bilincin başka bir bilinçle tanıştığı, ani, kısa bir süre içerisinde onunla buluştuğu, birbiriyle tanışabilirse geliştirebileceği, tanışamazsa bir anı, bir hatıra, bir zaman, bir rüya gibi denilen yere götürür. Zaman zaman kutsal metinlerde, uhrevi kişiliklerle, filozoflarda dünyanın da bir rüya olduğu, aslında ölümün gerçek olduğu, biz bu dünyada bir rüya alemindeyiz, bir gölge alemindeyiz, bir illüzyon alemindeyiz diyen bilgeler de var. Bu çerçevede baktığımızda evet yaşarken eğer bir rüya görüyorsak ki onların da katmanlı olduğu söylenir. Ki biraz evvel bahsettiğim beden 7 katmansa zihin de bu 7 katman içerisinde hareket etmek zorundadır. Yani 7 ayrı logosu, 7 ayrı logos eşiğini, 7 ayrı realiteyi, 7 ayrı ruhsal eşiği geçmek zorundadır. Ya da onları anlamak zorundadır. Oralara geçtiğini anlamak zorundadır. Oralara geçer zihin rüyada ama geçtiğini anlamayabilir. Yani birinci katmana mahkumsa birinci katmanın verileriyle ki buna bilinçaltı rüyası diyoruz mesela. Bilinçaltı rüyası gibi sembolik hale gelir. Halbuki bütün katmanların verilerine sahiptir. Bir analiz yapıldığında aslında berrak ileriden çok yüce bir yerden bilgi aldığı efekti de çıkar zaman zaman. Bu çerçevede rüya alemi de bizim kendimizi anlamamız için, kendimizle bağ esas olan, hakiki olanla bağ kurabilmemiz için gerekli bir alandır. Bunu da özellikle vurgulayabilirim. Evet, ölümle direkt ilgilidir. Öbür dünyayla direkt ilgilidir. Öbür dünyayla bağımızı anlatır. Uyumak zorundayızdır mesela. Rüya görmek zorundayızdır. Rüya görmezsek ki bunun eşikleri var. 3 gün, 7 gün, 8 gün. İnsan yaşayamaz uyuyamadan. Hatta 7 gün eşiğiyle ilgili bir yeni rapor elime geçti. Kişilik bölünmesi de başlıyor. Yani zihinde konuşan, bugün adına şizofreni dediğimiz, zihinde seninle konuşan o alt benlikler devreye giriyor. Senin kontrolünü eline almıyor. Senin erkini, senin o kontrolsüzlüğünü, senin o kendine verdiğin acıyı bypass etmeye çalışıyor. Haliyle içeriden garip sesler, zihnimde garip sesler duyuyorum şeklinde dönüşen raporlar var. Çok büyük uykusuzluk noktalarında. Yani süreyi aşan, 3 günü aşan uykusuzluklarda içeriden müdahale, yani hakiki olan diyardan, o bilinç altından her neyse işte ölüm diyarından gelen koruyucular var. Senin uyumanı sağlayacak, uyumaya sevk edecek unsurlar devreye giriyor. Öyle diyelim. Ağzına Teşekkür yüreğine ederim. sağlık diyorum Murat İrfan Ağacabay. Çünkü yine özel bir Eksik yayın olma. oldu. Yine çok Eksik olma. derinlere daldık. Yine derinlerden çıkıp tekrardan daldık. Kenarından Senin köşesinden birçok enerjinle konuya ilgili daldık. kardeşim sağ Hoş ol. da bir Eksik olma. vakit Tamamen geçti. seninle ilgili. Gerçekten. Yani 2 saati geçmiş hocam. Yani Maşallah. 300'ü aşkın insan gözünü Evet, ne güzel. kırpmadan bizleri izledi. Minnetle. Onlara da çok teşekkür Minnetle. ediyoruz Herkes burada kendini nezdinizde izledi. hocam. Kerem de yok. Murat İrfan da yok. Kendimizi bulmak için çabalıyoruz. Çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza, bu saate kadarki sabrınıza. Minnetle. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Evet hocam, göndermeden dostlarımızı hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube adreslerimizi ve tabii ki oradaki içeriklerimizi güzel yorumlarımızla Yok, donatmayı da eleştirebilirler unutmayın ya. diyorum. Bir de çok Eleştirsinler. eleştirirler mi hocam? Kendilerini gör. Peki. Bir de çok taze röportajımız, İsmail Hakkı Aydın röportajımız var. Bigarip TV YouTube adresinde eklendi. Beyinsizsiniz ve beyin nasıl gelişirin cevaplarını o videoda bulabilirsiniz diyorum. Tekrardan bu saate kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar Hoşça kalın. diliyorum. İyi İyi geceler. akşamlar.